Engürü'deyken cenazeler kaldırdık. Çocuklarımız oldu. Evlendik. Orada boşandık. Bir nevi yuva duygusu veriyor ya sana. Belki de aile olmuşuz. Aile demeyeyim de böyle cemaat gibi. Bir komündü orası. Vahaydı, adaydı. Lonca filan gibiydi. Akvaryum gibi bir yer. Antik Yunan felsefe okulları gibiydi. Bir tür mikrokozmostu orası. Bir sitoplazma sıvısı vardı. Demistifikasyon tapınağı. Organik bir sosyal medyaydı. Cool yerde, havalı yerde. Bilirsin ki herkes oradadır. İş edilmiş gibi her gün aynı tipler oraya gidiyor. Delilerin bir araya toplanıp akıllı numarası yaptığı bir yer gibi. Bu Yunus Emre'nin düzgün odun getir demiş ya 40 tane. O düzgün odunlar vardı Engür'de. Olanlar olmaktayken birilerinin sığınağı, evi gibi oldu orası. Kaçıp nefes aldığım bir yerde. Biz orada kabul edilmiştik. Bizim için kahve değildi orası. Şahane olduğumuz bir yerdi. Beraber Voltran'ı oluşturuyorduk. Hayatı oradan örgütlüyorduk. Ankara'nın hani kalbi gibiydi o yüzden. Eski Ankara'nın adından geliyor. Angora, Ankara, işte Engürü. İngilizce, Fransızca telaffuz edemediğim isimlerle dolu kafelerden sonra Engürü gerçekten Ankara'yı ve bizi yansıtan bir isme sahipti. Engürü de aslında hani ismen de öyle ama bir de yani konsantre bir Ankara'ydı benim için. Yani Ankara'yı düşündüğüm zaman Engürü var kafamda. Bir binanın da, bir şehrin de bir felsefesi, bir ruhu olmalı. Engürü o ruhlardan biriydi. O şehrin felsefelerinden biriydi ki Engürü'ydü adı zaten. Bizden önce nasıl Ulus merkezse bizim zamanımızda da Kızılay merkezdi. Onun tam merkezinde de Engürü vardı. Yonca Yaprağı diye sayarsanız bizim Ziya Gökalp ve Atatürk Bulvarı'nda olan son dilim, Konur Sokağı'nda olduğu dilim kültür alanı, kültür sokağı oluyor. Bir Arbat sokağı değildir diyeyim hadi. Ama böylesi bir takım işlevler üstlenmiştir. Konur Sokak. Akay Caddesi ile Yüksel Caddesi arasında Atatürk Bulvarı'na paralel ikinci sokak. Ahmet Telli'nin deyimiyle ömrümüzün T bölgesi der. Yüksel ve Konur'un çizdiği o T harfine. Bakanlıkların yapılması, bunlara paralel olarak küçük konutların inşa edilmesiyle birlikte Kızılay yavaş yavaş merkez haline gelmeye başlıyor. Yüksel, Konur civarı, Karanfil civarı da bürokrat kesime, memur kesime yönelik inşa edilmiş bir mahalle gibi. 40'lı 50'li yıllarda nüfusun ihtiyaçlarına yönelik olarak bu iki katlı yapılar yerini 3-4 katlı apartmanlara bırakıyor. Asıl bence dönüşümü belirleyen şey 1960'lı yıllarda önce Mülkiyeler Birliği'nin daha sonra da Mimarlar Odası'nın o bölgeye taşınması. Oraya gelen insanların kimliği oranın sokağın kimliğini belirleyen bir şeye dönüşüyor. 1964 yılında Mülkiyeler Birliği'ne seçilen yönetim önüne bir bina yaptırma hedefini koyuyor. Mimarlar Odası da 1969 yılında ya da 70 yılının başlarında Konur Sokak'taki binasına yerleşiyor. Bizden önceki kuşak Ulus'ta yerleşmişti. 70'lerden itibaren de önce Zafer Çarşısı'nda kümelendi. Zamanla Zafer Çarşısı'ndan dışarı çıkarak Yüksel Caddesi, Konur Sokak, Sakarya Caddesi gibi mahallelerde böyle bir toparlanma oldu. Konur Sokak o dönemde işte sendika genel merkezi vardı Harbiş. Taksi durağı vardı, çift yönlü yoldu, matbaa vardı, marangoz vardı. 12 Eylül geldiğinde tabii büyük bir darbe vurdu. İlk etkisi de sol açısından, bütün örgütler açısından geri çekilmek oldu. Legal partilerimiz, siyasi partiler kapatıldı. Sendikaların hepsi kapatıldı. Gençlik örgütlerinin hepsi kapatıldı. Üniversiteler zapturapt altına alındı. 12 Mart'tan çıkışla 12 Eylül'den çıkış arasında bir fark var. 12 Mart'tan çıkışta hani tamam nerede kalmıştık havası vardı. 12 Eylül'den çıkışta ya ne yapacağız şimdi havası vardı yani. Her şey yasak. Çok acılı bir süreçti o. Bir anda o abi abla dediğin hiç kimse ortada yok. Herkes kaçmış ya da hapiste. Yani hani koklaşa koklaşa insanlar birbirini sonradan bulmaya çalıştı. Hayatımız tamamen değişti. Tamamen sıfırlandı. Birbiriyle görüşme kısıtlandı. Dolayısıyla böyle bireyselleştik. O yıllarda Türk Mühendis Mimar Odalar Birliği'nin alt katı yemekhaneydi. Daha sonra Yaprak Kitabı ve Dost Kitabı olacak bölüm. Dost Kitabı Zafer Çarşısı'ndaki yerini de koruyarak Konur Sokak'ta Mimarlar Odası'nın altında 2 katlı
geniş alana bir şube açtı. 1983'tü. Yani darbeden 2-3 yıl sonraydı. Trafik vardı o zaman. Yaya bölgesi değildi. Alt katımızda dost sanat ortamı yaptık. Bir takım sergiler açılıyordu. Başta Yeni Türkçe olmak üzere birçok müzik grubu o salonda konser vermiştir. Hiçbir dostunuzu göremediğiniz, hiç kimseden bilgi alamadınız ama konuşma şansınızın bile olmayacağı kimi insanları görme ihtimali hala hayatta olduğunu, hala tırnak içi de olsa özgür olduğunu görebileceği bir alan diye dosta buluşturuyordu. Kimseyle buluşulmasa bile hani orada gidip bir 10 dakika ayakta dursanız mutlaka bir tanıdığınızı görürdünüz. Dost gelince şey çok değişti. Hayat çok değişti orada. Bir kere bir öğrenci hakkın oldu. Daha önce Konuş Sokak öğrencilerin girdiği bir sokak değildi. Sebebini açtıktan sonra karşımızda imge açıldı. Bu taraflarda birkaç kitabevi açıldı. Mülkiyeliler girişte küçük yeri İmge Kitabevi'ne verdiler. İşte İmge'nin ardından Dünya Kitabevi geldi. Ardından Bilim Sanat Kitabevi geldi. İşte hemen Konur'un devamında Kelepir diye bir kitabevi açıldı. Doruk diye bir kitabevi açıldı. Öteki diye bir kitabevi açıldı. Yine İmge Kitabevi taksitli kitap satışı yapardı. Hiçbir şekilde adres, kredi kartı, kimlik hiçbir şey olmadan sadece adımızı, soyadımızı ve bizim beyanımıza dayanan bir adres alırlardı. Ve kitaplarımızı o şekilde takside bağlarlardı. 12 Eylül öncesi pek öyle hani okur yazarlık falan çok makbul şeyler değildi aslında. Biz biraz edebiyat falan keşfettik. O dönem kooperatif şeklinde örgütlenmeler vardı. Yazarlar, çizerler belli bir aylık aidat ödüyorlar. O biriken parayla sırayla kitaplar yayınlanıyordu. 80'lerde inanılmaz bir edebiyat dergisi şeyi var. Patlaması var Ankara'da. 70'lerin o politik birlikteliği dergi çevrelerinde sürmeye başladı. 1981 yılının Ocak ayında, yani 12 Eylül darbesinden kısa bir süre sonra Bilim ve Sanat Dergisi çıkmaya başladı. Bu dergi aydınlar için bir platform, bağımsız bir platform olarak çıktı. Ama arkasında Türkiye İşçi Partisi vardı. 5 Mayıs 1984 yılında 1300 aydın Aziz Nesin'in öncülüğünde bir aydınlar dilekçesi verdi. Bir de BİLAR diye bir örgüt kurulmasına karar verildi. Bilim Sanat Dergisi ve o zaman faaliyetine başlamış olan Çankaya Belediyesi ve Mülkiyeliler Birliği bir arada Mahmut Tali Öngören'in öncülüğünde Ankara Film Festivali çalışmalarını başlatmışlardı. Potemkin Zırhlısı, Sıkı Yönetim, Z, İhanet gibi filmler ilk sansürsüz film gösterimi de o dönem yapılmıştı. İrfan Demirkol'u anmak lazım. Sinema salonlarını ve kurduğu Beyaz Perde dergisini sektöre gerçekten bir hizmetkar olarak sunmuş bir insandır. Öngören Hoca, sen yapıyorsun orada, gel bakayım dedi. Dedim işte ben festivalde çalışmak istiyorum ama bana kimse bir şey söylemedi. Elektronik altyazı panelleri vardır. Dediler ki panelin ucunu tut, sinemaya gidecek. Sabaha kadar süren Beyaz Geceler'di galiba, değil mi? Evet, 3 tane film vardı ve seyrederdik. Daha çok İrfan'ın öncülüğünde ve Kızılırmak bünyesinde sürdürüldü. Biz metropol olarak da destek verdik başlangıcında. Sanat evi açıldı. Metropol sineması sonradan. Ankara'nın ilk 2 salonlu sineması oldu. Metropol Kültür Merkezi 1986'da Selçuklu Ergüven ve Hüseyin Tüze tarafından kurulmaya başlandı. Bale stüdyosundan resim sergilerinin yapılabileceği galerilere, caz kulüpten sinemasına ve tiyatrosuna ve hatta restoranına kadar. O dönem bir sürü amatör tiyatro vardı. Çentik oyuncuları vardı. 4. boyut vardı. Okulların siyasalın tiyatro topluluğu, hukukun tiyatro topluluğu. ODTÜ Öğrenci Derneği oyuncuları. Yine aynı çevredeki arkadaş grubuyla Metropol'de tiyatro yapmaya başladık. Yücel Çelikler şefimizdi. Yani şöyle söyleyeyim, bakın şurada bir görüyorum, broşür görüyorum. Metropol 1. Amatör Tiyatrolar Şenliği, Şenlik 87. Şimdi bu bildiğiniz ODTÜ Şenliği. ODTÜ Tiyatro Şenliği. 2 yıl boyunca Şenlik 87 ve 88 olmak üzere Metropol'de yapıldı. Bir trafik kazasında Hüseyin Tüze'yi kaybettik. Ki o sırada İstanbul Metropol ve İzmir Metropol'ü de kurmak üzereydik.
Metropol'ün sahibinin vefatından sonra orada tiyatro ile ilintili çok fazla şey yapamaz hale geldik. Birlikte neler yapabiliriz diye düşünürken sahneye başladık. Sahne neydi? Tiyatro kafe. Kafe tiyatro. Türkiye'de ilktir. 90'dır sahnenin açılışı muhtemelen. Biz 12 tane deli bir araya geldik ve ya evet biz böyle bir şey yapmalıyız dedik. İki katı birleştirmek için biz deldik yeri. Yeri deldik yani. Nasıl yaptık onu inanamıyorum. Benim ilk gördüğüm performans şeyi o sahnenin açılışındadır. Resim sergileri yapıldı, söyleşiler yapıldı. Hoş bir girişimdi biliyorsunuz ama ticari olarak bir türlü belini doğrultamadı. Yüksel Caddesi de yani mülkiyelerin yanı ve şey olarak bakarsak okula kadar 80'lerin sonu ve 90'ların ortasına kadar 90'ların sonunu da diyebiliriz. En rahat dönemini yaşadı. Yüksel Caddesi özellikle akşamları gitar çalınan, işte insanların birbiriyle buluştuğu ve birbirini tanımayan insanların birbiriyle konuştuğu canlı bir yer. O da aslında Ankara'da radikal hareketlerden biridir. Yani Yüksel'in yayalaştırılması denilen şey. Hani o oldu ve ondan sonra orada hayat bambaşka oldu. CHP belediyeleri arka arkaya geldi. Onların kapalı sokak projeleri içinde ilk sokaklardan biridir Konur Sokak. Sokağın yayalar tarafından daha rahat, daha özgür bir şekilde kullanılması mekanda yapılacak pratikleri de renklendiriyor ve çeşitlendirebiliyor. Papazın Bağı'nda Erkin Koray konserleri falan olurmuş. Daha böyle bir alt kültürün toplanma yeri gibiymiş. Sonra ondan Tunalı'ya, sonra yavaş yavaş Konur'a inmişler. Gazete haberlerinden falan öğreniyoruz. Bir de Murat Anmunga'nın yayınlanmamış bir Tunalı Hilmi romanı vardır. Orada kuruluyor bu Ankara'nın gençlik alt kültürü diyebileceğimiz. Bunlar genelde punk dinliyorlar. Kenan Evren bunları toplayıp saçlarını falan kesiyor. Bu 80'lerin başı 12 Eylül sonrası. Death Trash'çiler şunlar bunlar hani Black Trash'çiler hepsi o tarafa yığılmaya başladılar. Ve orada böyle bir gerçekten bir sürü alt kültürün ya da grubun bir araya geldiği ve kendini rahat hissettiği bir yer. Eski dostun arkasında oturanlar, o yükseldi oturanlar, işte uzun saçlı, hippie ama bir taraftan da o işte palı bıyıklı solcu abilerimiz var, ablalarımız var. Sokak satıcılığı çok revaçtaydı o zaman. Fransızlardan deri işleme öğrenildi. Liseyi bitiren hemen hemen her yüksel müdavimi saçlarını uzatmaya başlardı. Bu saç uzatmak aynı zamanda politik de bir edimdi. O zaman küpe takmak bayağı delilik falan gibi bir şeydi. 85 gibi 86 gibi alternatif evler projelerini başlattılar. 8-10 kişi bir ev kiralayarak birlikte yaşamayı denediler. Bir de tabii şey var. Kocatepe'de ev işgali dönemi var. Otopark için yıkılan binalar vardı. Daldıydık. Yani öyle bir yaşantımız vardı. Böyle bir yeni bir beat kuşağı gibi bir şeydi. Tabii ki içinde şey vardı. Yani biraz overdose şeyler de vardı. Fakat tabii uzun sürmedi bu dönem. Yani sokak zaten işte artık zıvanadan çıkmaya başlayınca işte sokakta ateşler yakılıp sokakta yatılmaya başlanınca falan yavaş yavaş devlet oradaki çehreyi değiştirmeye başladı. Mülkiyeliler karışıyordu. Hatta oturmayın diye bahçe duvarlarına katran dökmüşlerdi. Camlarla şey yaptılar. Sonra çitleri yaptılar zaten. Madde araması adı altında bir takım şeyler oldu orada. Baskınlar oldu. O sokakta oturulamaz hale geldi. 89'u 90'a bağlayan sene miydi? O yılbaşı da orada kutlanmış. Hatta Barış Bıçakçı'nın Herkes Herkesle Dostmuş gibi kitabında bir yerde geçiyor. İşte Yüksel'den yürüyordum, orada yeni yıl kutlamaları vardı gibisinden bir şeyden bahsediyor. Yüksel'de bir festival yaptık, müzik festivali. SODEP Genel Merkezi bu sokaktaydı. Halkçı Parti Genel Merkezi bu sokaktaydı. Erkekçe, kadınca dergileri orada çıkardı. Türkiye'de dergi yayıncılığı anlamında kritik bir dergi olarak görürüm. Ya Sokak dergisi de o yıllarda çıktı. Leman çok satıyor. Tempo dergisi siyasi haber yapan bir dergi kimliğindeydi. Nokta dergisinin bürosu da mesela o sokaktaydı. İletişimler o sırada Yeni Gündem dergisini çıkartıyordu. Birikim dergisi çıkıyordu. Toplum Bilim çıkıyordu. Eksik Etek diye bir dergi var. Dolaşan Mavi Çorap diye bir kadın dergisi vardı. Kaos GL ilk çıktığında torba içerisinde satıldı. Praksis bir Ankara dergisidir, sosyal bilimler dergisi, edebiyat eleştirisi dergimiz Pasaj. Mor Köpük vardı, Uçurum dergisi vardı. Bu derginin en büyük niteliği hem postmodern bir havası var hem de böyle nihilist bir havası var. Anarşist nihilist bir hava var.
Karayalçın 88'de bir belediye başkanı oldu. Mesela çok kritik bir şeydir. Biz sinema dergisi çıkardık. Bu sonra sürdü bayağı bir 25. kare diye. Karayalçın'a gittik. Ya sekreteri bizi buyurun dedi. Ya biz böyle bir şey çıkaracağız. İşte derginin çıktıları da bunlar falan. Kaç liraydı? Ya adam mesela çıkardı verdi. Para verdi yani. 12 Eylül'ün karanlığını Türkiye yaşadı. Korkunç bir şok. 1989 ve 90'lı yıllarda da İkinci Dünya'da büyük bir şok yaşandı. Bu da Sovyetler Birliği'nin çöküşü oldu. Birden insanlar bireyi fark ettiler. Freud ya da Erich Fromm okumayanı dövüyorlardı. Öyle bir dönemdi bu. Biz hani tiyatro konuşuyorduk. Stephen King romanları konuşuyorduk. Bilim kurgu konuşuyorduk. Hobbit daha yeni basılmış. Allah nasıl gaza gelmiş. Yüzüklerin Efendisi geldi peşinden. Garip bir enerji vardı. İnsanların birbirini etkilediği bir garip bir üretim mekanıydı. Daha deneysel üretime yatkın bir yerdi Ankara. Bankta oturan bir kadın heykeli vardı. Onun hemen yanında ayakta bir heykel daha vardı. Hafif göbüşü çıkmış, kravatı kırışık. Oradaki heykellerin bile bizim boyumuzda olması eşit bir şey dönüyordu sanki. Ama bu sokağa özgürlük olan şey aslında tam da T harfinin ortasındaki insan hakları anıtıdır. Ayrıca kamusal bir itiraz alanıdır. 89'da Mart'ında Doğan Taşdelen seçimleri kazandıktan sonra bir heykel yapmaya karar veriyor. Mülkiyeler Birliği'nin köşesine, tam Yüksel'le Konur'un olduğu köşeye bir insan hakları bildirgesinin olduğunu, bir levhanın asıldığı anlatılıyor. Daha sonra o levhanın üzerine afişler yapıştırılıyor. İşte levha zarar görüyor vesaire derken zaten çok bir yıl içerisinde, çok kısa bir zaman içerisinde Metin Yurdanur'dan sokağa bir heykel yapması isteniyor. Gündelik akışı bozmayan ama aynı zamanda bir odak noktası tarif eden bir kadın heykeli. Eylemler hep anıtın önünde örgütleniyor. Dolayısıyla sokağın aktörlerinden biri haline geliyor aslında. Eylemler ve kültürel atmosfer Konur'a kadar daraldı. Sanki bir iç kaleye çekilmiş gibi. Bir anlamda işte ne diyelim, kurtarılmış bölge miydi ya da bir ada mıydı? Yüksel'in o geniş bulvarlardan, geniş toplanma alanlarından uzak olması, çok yakın, daha içeride kalıyor. 1980 sonrası da burası bir çatlak görevi görüyor. Sol kendisini orayı bir şey gibi, Hyde Park gibi kullanmaya başladı. Ondan sonra da orası Ankara'nın Galatasaray Meydanı'na dönüştü. 86'da Kiper Apartmanı 17, İHA'denin kuruluşu. Zaman zaman orada sonra cezaevlerindeki olumsuzluklara karşı basın açıklaması yapılmaya çalışılır. Polis tarafından püskürtülür ve insanlar yeniden yukarıya sığınırlardı. Yani İnsan Hakları Derneği kaçınılmaz olarak tabii öncelikle işkenceyle ve Kürt meselesiyle uğraşıyordu. 80'lerin sonlarında biz orada çevre komisyonu idik. Yaya hakları bildirgesi hazırladık. 91 yılında Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle birlikte motivasyon eksikliği yaşanmaya başladı. Ama bir taraftan da Türkiye'de 89 yılında işçi eylemleriyle, YÖK karşıtı mücadelelerle yükselen bir dalga var. Türkiye'de 89 rüzgarı, 89 baharı diye adlandırılan Ankara eksenli bir demokrasi talebi var. Çok iyi hatırlıyorum. Yüksel Caddesi ilk o zaman siyasi mevzuların konuşulduğu yer haline geldi. ÖDP orada basın açıklamalarına başladı. Gözaltılarına karşı ilk kayıp eylemini biz 6 hafta boyunca İnsan Hakları Anıtı'nın önüne yaptık. Hasan Ocak nerede diye eylem başlattık. Daha sonra hani İstanbul'a taşındı bu eylem. İlk cumartesi annelerinin bizim Ankara'daki şeyden sonra oraya başladı. 8 Mart'lar, işte barış eylemleri, kadın eylemleri falan çok Yüksel Caddesi'nde yapılırdı. 80 sonları 90 başları aynı zamanda öğrenci hareketinin de yavaş yavaş hız aldığı zamanlarda. Tutuklu anneleri gelir, basın açıklaması yapar. Ertesi günü Ankara Üniversitesi'nden öğrenciler gelir. Memur sendikalarının bu sonra başı sürekli beladaydı. F tipi cezaevlerine karşı sembolik basın açıklamalarının, ölüm oruçlarının falan olduğu bir dönem. Dolayısıyla o sokakta bir tarih saklıydı zaten. Türkiye'nin en büyük sorunlarını yaşadığı dönemlerden birinden söz ediyoruz. 1990'lar. DYP-SYP koalisyonuyla birlikte Demirel'in meşhur Kürt realitesini tanıyorum lafından sonra bir umut belirdi. Ama Doğan Güreş, Tansu Çiller, Mehmet Ağar konsepti dediğimiz
ve kontrgerilla faaliyetleriyle ortaya çıkan Halkın Emek Partisi İl Başkanı Vedat Aydın'ın öldürülmesiyle birlikte Türkiye'de karanlık bir sürece girdi. Gaz olaylarını hatırlarsınız. 2 kahvehanenin taranmasından sonra gösteri yürüyüşü olmuştu, mitingler olmuştu. 90'ların politik iklimi aslında bugün yaşadığımız zamandan bakılınca sanki o kadar kötü değilmiş gibi görünüyor ama mesela Kürt siyaseti açısından işte faili meçhul cinayetlerin yaşandığı, köy yakmaların olduğu falan çok sert bir iklim vardı ve yine 90'ların ikinci yarısı açısından 28 Şubat İslamcı kesimlere çok sert bir müdahale yapıldığı dönemde ekonomik istikrarsızlık vardı. Dolayısıyla pek çok alanda sert kapışmaların yaşandığı bir dönemdi. Birbirine benzeyen insanların buluştuğu kahveler, kafeler, bir iletişim odağı işlevi de görüyordu. Konur'daki bir kahve ile Kayaş'taki ya da dış kapıdaki bir kahvenin bir kere müşteri profilleri daha farklıdır. Belli semtlerde semtlere özgü jargonlar vardır. O laf başka mahallede yoktur söz gelimi. Kahveciler ve Lokantacılar Federasyonu'ydu o zaman yanılmıyorsam. Kayıtlı 560 bin kuruluş vardı. İşte bunlardan kimisi müzisyen kahvesi, öğrenci kahvesi, amele kahvesi, işte serenofil bilmem aklınıza ne gelirse her şeyin bir kahvesi var. Temel özelliği olarak Osmanlı'dan bugüne muhalif mekanlar. Ta Deniz Gezmişler'in zamanından ben hatırlıyorum. Maç kahvesi falan vardı çocukluğumda, biliyorum oradaki her iki görüşünde kahvelerin olduğu kahveler falan. 60'lar 70'lerde kahveler daha politik yerler haline geliyor. Kahve tarama diye bir şey zaten hani siyasi tarihimizin en sık duyulan olaylarından bir tanesiymiş. 81'de filan kahveler filan o kadar kızlı erkekli filan değildi. Nerede oturalım? Konur Sokak gözümüze kestirdik. Yüksel Caddesi şu bu tam şehrin de merkezi. Orada bir kahve bulduk. Aspava Dem Kıraathanesi. Gidin bahçede oturun, içeri girmeyin dedi. Engür kahvesinin orijini odur aslında. O kahvenin mesela Rıza'nın yeri derlerdi oraya. Rıza abi enteresan bir adam. Bir polis eskisi, kısa boylu, bir de boksör eskisi. İlk gelişte herkes vardı orada, böyle geceliğin kabadayılar, akşam saz çalan çocuklar. Yeni mahalleli eski Tislikliler, işte emek mahalleli eski dev yolcular, işte bilmem nereden Halkın Birliği'nden, Keçiören'den İGD'liler. Hani aynı kahvede. Şimdi terörle mücadele deniyor ya, o zamanlar kontrgerilla diye bir laf vardı. Sonradan dal derinlemesine araştırma laboratuvarı oldu. Arkaya gelip oturan adamlar bu adamlar. 12 Eylül sonrası siyasi şeyler serbest bırakıldı. Bunlar BANAP diye bir parti kurdular. Davulu delen Jaguar Partisi. Rıza abi genel sekreter. O dönem tabii böyle yasaklı 12 Eylül'den sürekli veto yeniyordu. Gece yarıları o mülkiyelerde o vetolarla uğraşılan yoğun da hummalı bir siyasi faaliyet vardı. Bütün öğrenci derneklerinin kuruluş hikayesinin başında mutlaka Aspava vardır. İlk öğrenci dernekleri genel toplantısı, yer bulamamıştık. Rıza abi gelin çocuklar burada yapın dedi. Ben o sırada ODTÜ Öğrenci Derneği içinde faaliyet gösteriyordum. Aspava Kıraathanesi'ne giderdik. 90'ların başına kadar açık kaldı. Oradan sonra yavaş yavaş biraz Aspava'nın kendi ilişkileri, içerisindeki şeyler hafif hafif de kopmalar başladı. İşte Engürü kahvesine doğru bir geçiş oldu. Bir üçgen gibiydi böyle. Engürü, Aspava, Yüksel. Ezgi Çay Ocağı zaten böyle yokuştan aşağıya otopark gibi bir yeri, küçük bir yer gibi böyle taburelerle çay ocağı yapmışlar. Bazen orada nadiren otururduk. Daha önce Tunus Caddesi'nde ODTÜ'ye giden bizim otobüslerin kalktığı bir durak vardı. Onun yanında bir kahve vardı. Merik Kıraathanesi. Tunus Caddesi'nin sonunda şimdi laboratuvar olan işte Huzur Kıraathanesi. Ankara Hukuk'un karşısında pasajlarda kahveler olurdu. Okul çıkışı öğrenciler o kahveleri gider kağıt oynardı. Yergin hala da enteresan bir işletmecilik tarzına sahip, loja tarzında yapılmış yani bir kahvehane düşün. Kent kahvesi vardı. Selanik üzerinde Paris kahve vardı. Has ve Maviş vardı. Bir iki çay ocağı vardı. Sıhhiye'de ben çok az bilirim onu. Cihan vardı. Sakarya Çay Ocağı Çukur diye bilinirdi. Nihat Genç, Bülent Akyürek, işte sarayın danışmanları vesaire, şimdi birçok insan sohbet ediyorduk.
Engür bana çok ferah geldi. Bahçesi var, işte duman altı değil. Hani Engür aslında bir sonuç, sebep değil. Yani hani insanlar orada olduğu için, o civarda toplandıkları için. Bir arkadaşınız bir yere yoğun olarak gidiyorsa geçerken aklınıza o gelir. Şöyle bir bakarsınız. Eğer oradaysa siz de gidersiniz. Karar vererek yapılacak bir şey değil. Yaşarken olacak bir şey. Suyun dağlardan böyle hani akarak kendi yolunu çizip bir süre sonra bir dere yatağı oluşturması gibi bir şey. Enver adındaki sahiplerinden 2 kardeşten biriyle sohbet ederdik. Mütevazi ve kendi halinde insanlardı. Kebap 49 isminde bir kebapçıda biz çalışıyorduk. Zamanla 20-25 sene orada hizmet verdik ve 85'in son 11. ayında buranın mülkiyetini aldık biz. Eski ismi Ekürü'ydü zaten. Ekürü ismini Engür olarak biz değiştirdik. O zamanlar böyle amfilerde at yarışı falan oynatıyorlardı. Bir müddet orayı devam ettirdiler. Öğrendikten sonra da onlardan ayrıldılar. Kendileri çalışmaya başladılar. 2007 yılına kadar. Ortaklarına ayrılınca, kendi başımıza kalınca at yarışını kaldırdık. Oyununu kaldırdık. Niye? Halka açık yaptık. Yani işte cep telefonu yok. O türden bir iletişim aracı yok. Bir ihtiyaca denk düşüyormuş demek ki. Dijital dönem öncesi, Facebook öncesi, Twitter öncesi, WhatsApp öncesi. Bu her an erişilebilir olma durumunun olmadığı bir yerde kahvehane birini bulacağınızın garanti olduğu mekandır. Burası bir kent meydanıydı. Yani insanların buluşma noktasıydı. Engür'e şöyle bir bakarsan en az 5 tane tanıdık adam olur orada. Konumdan kaynaklı bir avantajı var. Gelenlerle bir değer kazanmış bir mekandır. Mekanla ilişki aslında insanlar üstünden kuruyorsun. Yani hani o insanlar orada olduğu için gidiyorsun. Hani Engür olmazdı, başka bir yer olurdu. Aslında çok gösterişli değil. Dümdüz 4 köşe bir kahveydi. Kenarları lamberiydi. İçeride aşağı yukarı 25 masa falan vardı. Dışarıda da 10-12 oluyordu yani. 30 metrekare ön bahçesi, 110 metrekare de içerisi vardı. Tuvalete yakın en dip kısımda patronun yönetim masası var. Yani bizim kahvemiz bile devlet geleneğine yatkın gidiyor. Yani tuvaletin de öteki tarafları tanımadığımız insanların olduğu yerdi. İşte paravanla çevrilmiş, orada ters adamlar filan. Daha bu tarafı orada oturan yaşlı amcalar vardı. Biraz daha bu tarafta bizim jenerasyonun oyun oynadığı insanlar vardı. Bahçe grubu zaten o cama yakın kısma otururdu. Hani hemen baharda bahçeye çıkacakmış gibi oraya yakın otururdu. İçerisi hem uğultulu hem sigara dumanı, insan konuştuğunu anlamıyor bir taraftan. Sigara dumanı, okey taşı sesi, tavla sesi, işte şlak 358 King sesi. Kaynayan, fokurdayan bir atmosfer vardı Engür'de. Demirle yoldan ayrılan bir şey vardı, bahçe vardı. O demirler yıkıldı ve oraya 50 santim yüksekliğinde bir duvar örüldü ve kahveyle yol önce öyle ayrıldı. Sonra o duvar da kaldırıldı. Hani sokaktaydık. Ya orada sokakta oturup çay içmekten farkı yoktu Engür'ün bahçesinde çay içmenin. Sandalyeler doğrudan sokak yönelimlidir. Yani hani kahvecinin dizme tarzı da odur. Masaya dörtlü çevirmez. Sokaktan gelip geçenin orada o kim var kim yok diye baktığı, orada oturanların da kim gelip kim geçiyor diye temasın sürdüğü bir yer. Sataşmalı bir ilişkisi vardı. Sokaktan geçen kahveye bulaşırdı, kahvedeki sokağa bulaşırdı. Ama aynı zamanda da tabii o kadar yoğun böyle bir iç hayatı vardı ki tartışmalarıyla, sohbetleriyle. Kahvedeyiz ama bizim mekanımız, pinterlandığımız bütün o Konur, Selanik. Dümdüz sokaktan geçmeniz mümkün değildir. Mutlaka çevrenize bakmanıza neden olan bir sürü uyaran var o sokakta. Dolayısıyla sokak kendisi başlı başına bir aktör olarak sokağı kullanan herkesi etkiliyor. Ama sokağı kullanan herkes de bir şekilde orada işte bu tarz etkinlikler üreterek o sokağı yeniden üretiyor. Sokağın kimliğini yeniden üretiyor. Yine bir gün kahvede oturduk, bahçede. Genç bir çocuğu ve yanındaki bir iki arkadaşını maket bıçağıyla işte tehdit ettiler ve sanırım bir iki darbede vurdular. Politik arka planı olup olmadığından çok emin değilim. Daha böyle hani marjinal gibi görünen kıyafetleriyle yaptıkları işlerle falan o sergileri açan çocuklara saldıran bir grup sokakta peydahlandı. Cengiz Çiftçi geldi Kemalcan'la diye dedi çocukları dedi dövüyorlardı. Nihat Genç falan böyle şangırtılar falan hep birlikte bir toplandık falan böyle. Ansızın Kemalcan atılmıştı orada. Balık satan, büyük akvaryumlar olan
Bir dükkan vardı hemen bitişiğinde. Kemal'e bir tanesi akvaryumu kaldırıyor ve kafasına geçirmeye. Daha doğrusu bir arkadaşın kafasına geçirmeye çalışırken karşı koyuyorlar. Kafası girmedi ama akvaryumdan, Kemal abinin kolu girdi. Kalın camlardan birisi Kemal'in elini böyle, bu baş parmağını buradan böyle bayağı bir yarmış. Camdan mı kesildi yoksa o elindeki aletten mi kesildi bilmiyorum. Delibaş Süleyman Crazy Head Süleyman bir tane sandalyeyi bu faşistlerden birisinin kafasında kırmış ve o kırık sandalyeyle Sığıye'ye kadar adamı vurarak götürmüş. Sonra galiba o akvaryumun parasını da Kemal abiden istedi akvaryumcu. Görseli kuvvetli olduğu için akılda kalan bir sahne. Muzaffer'le Yusuf. Yani 6 saat oturursan kaç çay içtiğini hiç yazmadan, not almadan bilirlerdi. Yusuf diye bir garsonumuz vardı. Hepimizin adını, soyadını bilir, memleketini bilirdi adam. Bir de şair çırağımız vardı orada. Adı Evren aslında. 12 Eylül döneminde doğmuş. Evrenden dolayı biz paşa diyorduk ona. Peçetelere şiir yazardı. Şiirlerini de gelir okurdu bize. O gün ne yaşadıysa onu yazardı mesela. Nihat Genç'e götürüyordu abi nasıl falan filan diye. İlk zamanlar Nihat abiyle dalga geçmiş. Dışarıda bir adam var lan kendini yazar sanıyor falan diye. Sonra bir kitap çıkardı. Oraya gelip gidenlerin herkeste paşanın bir kitabı vardır. Eşref vardı komimiz. Birileri Fanta istediğinde şişede oralet isteyen kimdi falan diye dolanırdı ortalıkta. Ankara'ya 95'te geldik. 96'da da Engüre'ye çalışmaya başladık. Komi olarak başladım. Garsonluk oldu, ben kabul etmedim. 2000 yılında ayrıldım. Kahvede uğultu filan artar, bağırış çağrış, ses yükselir. Bu birden bir yerlere vurur. Sayın milletvekilleri lütfen efendim lütfen diye ortalığı yatıştırır. Garsonluk deyip geçmeyelim. Bu çok farklı bir sanattır. Bir insanın önüne çay koymak çok önemli bir şeydir. O insanı seviyor musunuz, sayıyor musunuz, insan yerine koyuyor musunuz? Dedem dedi ki bir gencin yapacağı en son iş ya şoförlüktür ya kahveciliktir. Ve bizde ikisi de var Allah'a şükür. Ama sonradan işte aklımızdan geliyor, iş işten geçiyor. Bu meslek değil ama herkesin yapacağı bir iş değil. Ben o zaman garsonken ya bu kollarım hissetmezdim hani akşam. O tepsiyle çay taşımaktan büyük tepsiler. 30 tane dolu bardak. Onu 3-4 sefer gider gelirdim. Ciğercimiz Apo'da iyi hatırlıyorum. Çok güzel ciğer yapardı. Çok az yapardı. Hatta telefon ederdik orada yiyelim diye ayırtırdık. Felçli olan ve yatağa bağımlı bir karısı vardı. O karısına baktı hayatı boyunca ve kızını büyüttü. Sahipleniyorduk biz. Çubuğa gittim ben ciğerci Apo hasta olduğunda. Yani bir yerin müdavimi olmak için zaten en az 10 sene orada oturmak gerektiğini düşünüyorum ben. Abartmıyorum 100 küsür insan vardı çevrede birlikte oturduğumuz, birlikte vakit geçirdiğimiz. Kahveye her gün gitmekle yükümlüsünüz zaten. Kahve kültürü dediğiniz şey bu. Bir gün gitmezseniz ararlar hasta mısın diye. Her gün gidiyordum. Bir 6 ay ara verdim öldüğümü zannettiler. Kimse ne erken gelirdi ne geç gelirdi. Çünkü herkes kendi zamanında gelirdi. Mesela tiyatrocular saat 3'e 4'e kadar dururlar ondan sonra giderlerdi. İşte devlet dairesinde çalışanlar 5'ten sonra gelirdi. Sabah erken saatte öğrenci kısmı işte hastaneye gitmiştir beklemeye gelenler. İşte Hacettepe Güzel Sanatlardan gelen de vardı. Dil Tarih Tiyatro'dan gelen de vardı. ODTÜ'den gelen de vardı. Mülkiyeli'den gelen de vardı. İşçisi de vardı. İşsizi de vardı. Bir de bir fotoğrafçı kesimi vardı. Genç fotoğrafçı kesimi. Bir sürü gazeteci vardı. Karikatüristler vardı. Şimdi rahmetli Agah gibi. Masalar vardı. Bir masada edebiyatçılar, birinde gazeteciler. Sinemacılar, videocular, kısacılar, müzisyenler, şairler vesaireler. Dadacılar bir tarafta oturuyor. Anarşistler bir tarafta. LGBT'li arkadaşlarımızın da çok sık geldiğini hatırlıyorum. Kaos GL'den çok fazla arkadaşım gelip giderdi ama müdavim olan benim gibi neyse ki birisi çıkmadı. Büst dediğimiz tipler falan vardı. Onlar hani Engürü'nün önüne sanki birisi getirmiş onların kafasını koymuş gibi. Kars milletvekillerinin aşağı yukarı %40'ı gelirdi bize. Çok net söylüyorum polisler vardı. Ama bunlar çoğu sivildi biz tanırdık. Kadrolu delimiz vardı 5-6 tane. Nebimiz vardı. Kendi kendine konuşurdu. Tek başına otururdu. Kalk derdim orası 4 kişi oturuyor da 4 kişi oturacak. 4 tane çay isterdi masaya.
kendi başına tavla oynardı. Dizi film olsa bir kıraathane etrafında istediğin kadar karakter var. Farklı kimlik edinimleri ve o farklı kimlik edinimlerinin ifadelerinin serbest olması Engürü yapan yer. Saçlarımız uzun diye bizi kovmadı Engürü. Mal sahibi çok hoşgörülüydü. Herhangi bir insanların ayağını kesecek bir davranışta bulunmadı. Farklılıklarla yan yana gelme orada nasıl olmuşsa olmuş, ilginç bir deneyim o açıdan. Engürü'nün tırnak içinde halk yüzü de vardı. Ben onların bize pis enteller falan diye baktığını zannetmiyorum. Bir dönem Engürü'yü bırakıp Buluş ve Kent'e gitmeye başladık. Bir ekip bazen çok küserdi, garsonlara alınırdı falan. Toplu halde şeye takılmaya başlarlardı. Yüksel Kahvesi'ne takılmaya başlarlardı. Protesto ettik, bir süre gelmedik Engürü'ye. Sonra bir de şeyden tırstık. Ya bunlar bizi bir daha almazlar buraya dedik. Sonra aradan bir zaman geçti. Bunlar bizim tipimizi unutmuştur diye yeniden gelmeye başladık. Yıllar sonra bir bedelli askerlik çıktı. Bir ay boyunca falan bomboştu kahve. İnsanlar dışarıdan da gelirdi. Başka şehirlerden eyleme gelenler, sağlık nedeniyle gelenler. Bütün Türkiye'nin entelektüellerinin sırası gelince buluştuğu bir mekan olmuştu orası. Ahmet Uluçay rahmetli Engürü'ye geldi. Daha doğrusu Engürü'ye gelmiş. Ve ön taraftakilere ya burada kısa filmciler oturuyormuş deyince ha onlar şuradalar diye göstermişler. Aslı Erdoğan ne zaman gelse Ankara'ya kahveye uğrardı. Zeki Demirkubuz'un geldiğini hatırlıyorum. Nihat'ından dolayı başka insanların, Levan Dervisi'nden bir kişinin geldiğini hatırlıyorum. Cem Yılmaz bir gün Nihat Genç'le geliyor ve Çay içtim. O zaman işte 5 kuruş mu 10 kuruş eksik. Kimde var dedim. Herkes elini cebine attı. O sıra Cem Yılmaz da attı. Ben de koyayım dedim. Senin cebinde ne varmış? Eline attı ya 10 kuruş. Baktım Marlboro yazan çakmak çıktı. olayın 2. bölümüne yetiştim. Cem Yılmaz gitmişti. Fakat Rıza İmge Kitabevi'nin ortasında heykel olmaya karar vermişti. Ünlü olmasalar da oradaki kültürü benimsemiş, o kültürle kendi hayatında bir sürü değişiklikler yapmış, gelişmiş insanlar da var. Ama insanlar genel olarak herhalde o Engürü'de aldıkları kültürü ya da ne diyelim altyapıyı iyi kötü korudular diye düşünüyorum. Her şey konuşuluyordu. Yani herhangi bir kısıtlama şeysi yoktu. Haber alınıp verilirdi. Yani muhabbet edilirdi. Gün konuşulurdu. Pazar günü özellikle böyle 4-5 gazete alıp herkes koltuğun altında bahçeye oturduk. Herkes birbirinden takas ederdi dergileri, gazeteleri. Yeni çıkan şiir, yeni çıkan öykü, yeni çıkan roman varsa onların sohbetini yapıyorduk. Şimdi bir kitabı okursunuz da paylaşmazsanız eğer bir tadı olmaz onun. Ufuk ötesi bir keşif olabilir. Siz bunu paylaşacak insanlar bulmazsanız tıkanırsınız. Oraya gelen herkesin kolunun altında ya bir hikayesi vardı, ya bir oyun taslağı vardı, ya bir şiiri vardı. Okuduğumuz kitaplar üzerine, işte birbirimizin yazdığı, çizdiği üzerine filan sohbet ederdik. Bir sürü sergi, etkinlik açılışı olurdu. Onlardan haberdar olurduk. Bir yandan eşli tavla partilerinin hemen arkasından Barthes-Foucault tartışmasının yapılabildiği, hakikaten böyle biraz Fransızvari ama mekanlar çok komik duruyor tabii. Viyana Kafe ekolü diye bir şey vardır. Viyana kafelerinde oluşmuş bir bilim felsefesi ekolü. Wittgenstein mesela oradan çıkmadır. Benim oradaki şansım başkaları ne diyor'yu öğrenebilmek açısından büyüktü. Karşınızda her şeyin uzmanını bulabiliyorsunuz. Hani bilgisayarın da uzmanını buluyorsunuz, sosyolojinin de, edebiyatının da falan. Ve orada yan masadan bir şey çalınır kulağına, öbür masadan bir şey duyarsın, biri laf atar. Bir masada oturuyorum. Bir gün mesela o masada postmodernizm tartışılıyor. Bir masada ertesi gün gidiyorum, gösterge bilim konuşuluyor. Biri böyle Macbeth anlatıyor ama Macbeth'i dinsel açıdan yorumluyor. Kendisi Kurtuluş Kilisesi'nin papazıydı, İhsan Özbek. Ulus mesela o da panellerindeki gibi orada bir şey sorduğunda biz çok gençtik. Anlatırdı bize. Yani bir Ulus Baker'in rahmetli ya da bir efendime söyleyeyim kim söylüyor Ahmet Terli'nin evden çıkınca ya bugün ne kadar güzel politika konuşuruz diye bence alt özel üzerine konuşmak için harika bir gün falan gibi kahveye gittiğini düşünmüyorum yani. Sohbet mekanı herkesin kendini daha rahat bırakabildiği bir ortamdır. Yine çay içerdik, yine çay içerdik. Boş boş bakınırdık. Gelenleri geçen kimse bir şey demezdik.
uygun bir yer arardık önce. Cama şöyle sandalyenizi koyup yanında masa olması gerekmiyor. Şöyle sırtınızı dayayıp öyle sokağa yapın. Sonra yanlarınıza dizilir insanlar. Sonra masalar gelirse gelir. Bir yandan sosyalleşiyordunuz belki ama bir yandan da aslında oyalanıyordunuz bana kalırsa. Ben sabahki hallerini de severim Engür'ün. İşte gazete okurken simit yiyip çay içerdim. Ya 15 sene insan simit yer, çay içer mi ya? Ben yedim yani. Gelir orada bir çay içerdim. Pencere kenarında oturur. 15-20 sayfa kitap okurdum. Çok çalışıyordum. Evde çok yoğun çalışıyordum. Ara verip kantine gider gibi kahveye gidiyorduk. Bir de işsizler için bir tür ofis gibi yani. Mesela beni telefonla arayanlar olmuştur oradan. Her işi olmayan üniversite mezunu gibi. İşsiz olduğum dönemlerde evet gidip kahvede oturmuşluğum çok. İşten çıkıp kafanızı deşarj yani etmeniz gereken bir zamana da ihtiyacınız oluyor. Kahve bunun için ideal yani. Çok insan birbirini bulmaya, sohbet yapmaya, işte geyik yapmaya gidiyordu. O da yani çok ihtiyaçtır yani. Herkes çok sağlam ve güzel kaliteli geyik yapardı. Abimin Ankara'da o geyik yaptığı yıllarda abim Türkiye İnsan Hakları raporunu, işkence raporunu yazıyordu. Nasıl kaldırsın ki o geyiği yapmadan? Oraya gelen insanların arasında babası öldürülmüş insanlar vardı. İşkence görmüş insanlar vardı. Haber konuşuluyordu işte. Hani onun geyiği yapılarak konuşuluyordu. Yani bir komik unsur hep vardı. Biz mavra yapardık öyle hani. Memleket dışarıdan görüldüğü gibi çok memleket kurtardığımızı hatırlamıyorum. Şurada yaptığımızın hiçbir faydası yok. Ne bireysel ne toplumsal anlamda ve tam da bu nedenle çok değerli. Tamamıyla zeytinyağlı yemekler üzerine saatlerce konuştuğumuzu hatırlıyorum ben. Mesela not defterimde mesela Engür'de alınmış o kadar çok mesela yemek tarifi, o kadar çok kitap önerisi, o kadar çok film önerisi var ki o döneme dair. Klasik kahve geyiği, kahve muhabbeti dışında bir içeriğe sahipti. Bazen kavgaya varacak kadar sert politik tartışmalar çıkabilirdi. Laf çarpmalar olurdu. Ben orada kendimi hiç ayrıksı falan da hissetmedim. Ben öyle çok oturup hararetli siyaset konuşulduğunu falan hatırlamam. Şucuların mucuların kahvesi anlamında değil ama bir meselesi olan insanlar vardı. O anlamda da evet politik bir yer. Düz siyaset konuşmak ve düz siyaset yapmak, örgütlenmek, örgütlemeyi için hani plan yapmak, şunu yapmak mı? Hayır. Yani ben en azından hani o tarafını görmedim, ona temas etmedim. Ama çok siyaseten yerler. Kendini bir yere çok angaje hisseden insanlardan da çok haz edilmezdi. Çok esnek bir kafa vardı orada. Herkesin siyaseti kendineydi. Belki de o bakımdan seviliyordu. Bu her şeyin çok değiştiği ve yani hiç geçmişe benzemediği bir şeyde, koşullar altında kahvedeki o grup ve o ilişkiler biraz geçmişi hatırlatıyordu, yani andırıyordu diyeyim ben size. En azından kendini biraz daha rahat ve güvende hissediyordun orada. 10 dakikada ne yapacağımıza karar verirdik. Oradan bir eyleme gidiyorduk ya da bir eyleme örgütleme için başka bir yere gidiyorduk. Diyebileceğim hayatı oradan örgütlüyorduk. Bir nefes alma yeri gibi de orası. Yani birçoklar için bir tarafıyla da işin örgütlendiği de yerde. Biz bu LGBT hareketini üniversite yıllarında başlattığımızda Kaos GL'yi işte kuruluş aşamasında falan gay arkadaşlarımızla Engür'e gelmeye başladık. Gay arkadaşlarımız gelince Lubunya, trans arkadaşlarımız da gelmeye başladı. Biz hani toplantı yapmak üzere gidiyorduk, buluşuyorduk ama arka masada da bir toplantı olduğunu. Mesela deprem sonrasında haber almak için hemen kahveye gittiğimi, Ahmet Taner Kışlalı öğrendikten sonra orada gene konuştuğumuzu hatırlıyorum. Engür'e otururdum ama öyle bir yere konumlanırdım ki heykelde görünecek. Hareketlenme başladığı anda arkadaşlar ben geliyorum, çanta size emanet deyip sonra makinem alır gider hak ihlallerini görüntülerdim. Bütün eylemlerde mutlaka kahve dolardı. 1 Mayıs gibi. Bir dönemde işte o bütün o feminist eylemlerden, Kaos'un eylemlerinden, o Yüksel Caddesi eylemlerinden sonra işte hani Engür'ü yine son mekan son duraktı bizim için. Hani orada kendimizi daha rahat güvende hissettiğimiz için. Zaten kahve kültürü şöyledir. Her amacın bir saati vardır diyeyim. Oyun oynayacaksanız eğer yani işte Anastra falan filan
O kare kurulmadan en iyi karede olmak için daha erken gitmeniz gerekir. Bir grup var sadece king oynamak için gelir. Bir grup var sadece işte batak oynamak için gelir. Okey oynamak için gelir. Saatlerce tavla oynadığımızı hatırlarım. Yani en enteresan elinde 4 tane ikili olup da son 2'yi yiyen adamdır yani. Üniversite tavla diye bir şey oynardık. 2 ya da 3 tavla yan yana konur. Tek zar atılır. Aynı zarla oynarlar ve çok farklı sonuçlar çıkar. Aklıma gelen ilginç bir şey de sevgili Eşber Yağmur Dereli'yi tavla oynarken görmüş olmamdır. Gelir tavla oynardı şöyle. İşaretten tavlanın şeyini bulurdu. Vedat Türkeli gelmişti. Oktay Etiman'la tavla oynayışı mesela. Murat Kalaycıoğlu galiba tavla oynamıştı orada. O gün masada Nihat da vardı. Oktay abi dedi ki bizim Murat dedi iyi tavla oynar falan. Vedat abi dedi. O şans bana o gün geldi, bir daha da gelmedi. Bana sarıldı, dedi ki çok güzel oynuyorsun falan dedi aslında. Yani ben onun içindeki gizli göndermeyi anladım. Biriç oynuyorduk bizim çocuklarla. Bir ara tansiyon yükseldi, heyecan, kavga falan filan. Biz de yaşımız kemale ermiş insanlardık artık o sırada ama arkadan sesler yüksel. Şşt gençler yavaş olun diye. Sonradan da çok güldük ya. Herifler bize gençler dediler yani. Bütün kahveler biriç ve bezik diye geçer. O kahvelerde o en az oynanan oyun biriç ve beziktir. Anasır ayrı bir fenomen. O Yücel abinin, Yücel Çelikler'in bize hediyesidir. Jargonlar, işte deyimler, arada işte espriler, lakaplar üretiyorlardı. Bir yaşlı, çok yaşlı bir amcayı şeyde gördüm. İlk masalardan birinde kapıdan gireceğim diye önüne şeyleri attılar. Döktüler yani okey taşlarını. Onun içi öyle kahve kahve dolaşıp okey taşlarını boyamakmış. O rengi gidiyor ya oynadıkça. Doğullar ağırlıklı olarak nezer oynarlar. Onun dedikleri hoşkin. Yani. Mesela herkesten farklı olarak mesela bizim oyunlarımız çok hızlı geçerdi. Sonuçta hesabı hepimiz birlikte öderdik. Kahve kapanana kadar, kaçta kapanıyorsa. Kovmasalar sabaha kadar da dururduk yani. Kahveyi kapattı mı sahiplerinin ya çıkın artık yeter yarın oynarsınız dediğini çok bilirim yani. Engür'de çok hoşuma giderdi. Gidip böyle okeylerini seyretmek, onun altına bunun altına Yücel'i sinir etmek. Bak orada bilmem ne falan filan diye. Onlar oynardı. Hani sen de yanda durun, ona tedavi olmak denir. İstanbul'da yancı derler. Ankara'da tedavi. 4 kişi masanın 4 tarafında oturursa 4'ü de çaprazlarda, köşelerde otururdu. Bazen daha fazla olurdu. Altta anastır oynanırdı ama üstte dünya kurtarılırdı. King oynanıyor ama aslında gündelik siyaset konuşuluyor. Edebiyat konuşuluyor. Edebiyatın dedikodusu konuşuluyor. Siyasetin dedikodusu konuşuluyor. Burada teklifsizce otururduk hangi masaya denk gelirse. Oturduğumuz masa bir şekilde büyürdü zaten. Arka masadaki biri sandalyesini çevirip bu masadaki sohbete dahil olabiliyor. Herkes oraya ortaya oturur ve kitlesel bir muhabbet dönerdi. Ve çok şaşırırdı insanlar ve hep ilk gelen sorulardan biri olurdu. Nasıl yani herkes herkesin masasına oturuyor mu? Bu ilişkiler tabii birbirini çoğaltıyor. O onu tanıyor, o onu tanıyor. Artık siz de birilerini tanıyorsunuz. 15 yıl her gün bir adamı görüyorsan orada bir bağ oluyor. Adını koymuyorsun. Hobsbawm'ın aşırılıklar çağında böyle geçerken bir cümle ediyor ve diyor ki Dada hareketi kurulduğunda bunun öncüleriyle Lenin'in ekibi adeta aynı mekanlardaydılar. Yani bazen tarihte sanırım bir şeyler böyle bir takım grupları belli merkezlere, belli odaklara çekiyor. Birbirleriyle aslında hiçbir şekilde aynı fikirde olamayacak insanların saatlerce tartıştıkları, asla da sonuç alamadığımız ama birbirimizden birçok şey öğrendiğimiz bir yerde Engürü. Sürprizleri hazırlayan bir yerdi benim için kahve. LGBT bireylerine bakış açımı Engür'ü değiştirdi benim. Bizzat o insanlarla tanışmak, o insanlarla temas etmek, bu anlamdaki devrim Engür kahvesine borçluyum. Hani taşradan gelmiş birisi Engür hayatıma girince başka bir perspektiften bakmaya başladım. Daha önceden tanışmayacağımız ve karşılaşamayacağımız bir takım arkadaşlar edindik oradan. Sertliklerimiz varsa onları törpüledik. Kesişiyorsun, sana yollar açılıyor. Profesyonel öğrenci olarak aşağı yukarı 25 yıl falan okumuşumdur herhalde. Engürü kahvesi benim için daha değerli desem ayıp olur, hocalarıma ayıp olur. O tür kahveler insanı derssiz eğiten yerlerdi. Orası olmasaydı nasıl bir hayat sürerdim? Başka olurdu büyük ihtimalle. Nihat Genç
Eren'le Reyhan kahveye geldiğinde üstlerinde forması vardı der. Hayatımda çok önemli olmuş insanlarla tanıştığım bir yerde. Entelektüel alanda her türlü ilgimin kaynağı Engürü kahvesiydi. Bir insan gerçekten bulunması gereken zamanda bulunması gereken bir yerdedir ve sonradan onu hisseder. Benim için Engürü öyle bir yer. Engürü ve Engürü'nün etrafı, Yüksel Caddesi falan benim hani kendi ruhumun kaslarını çok denediğim yerler. Bazıları acıttı, bazıları öğretti. Bir sosyal dayanışma ağıydı da. Bir avukata ihtiyacınız varsa kahvede mutlaka bir avukat arkadaşınız vardır. Ona sorabilirsiniz. Sigaranız yoktur. Birisi gelir paketini koyar ortaya falan. Mehmet Demir bir gün bana şey dedi, TRT'de akşama doğru programına metin yazarı arıyorlar. Senin de kalemin kuvvetli gitmek ister misin dedi. İyi bir görüşeyim dedim. Yani Engürü biraz işimi bulduğum bir yer. Okulumu bitirememiştim. Onunla ilgili özel ders verdiler bana. Bir şekilde yardımcı oldular. Okulumu o şekilde bitirdim onlar sayesinde. Ailemden daha öteydiler öyle diyeyim ben size. Üniversite sınavına beni Engür'deki arkadaşlar hazırladı. İşte Necmi matematik çalıştırdı. İşte Nihat sağ olsun kahve köşelerinde bana senaryo yazım tekniklerini çalıştırdı. Ben dil tarih sınavlarına hazırlanacağım ve son kez girmeye karar vermişim tiyatro bölümüne. O arada işte Yücel abiyle konuşuyorum, ediyorum. Şimdi hazırlayayım, ne yapayım falan derken dur kız dedi, ben seni çalıştırayım. Mesela bir dönem var, 6 ay evsiz kaldım. Bir kere bile sokakta kalmadım yani. Bir dönem zaten şeye karar vermişti. Evim olmadan yaşanır mı diye. Evet, yaşanıyormuş çok rahat. Çantamıza falan hiç kimse dokunmazdı. Yani ben fotoğraf makinesini kaç kez unuttum. $2000 hayattaki tek varlığımız, bedelli asker. Neyse çektik mi bir şeydi, birbirinden mi aldık, geldik o gün o parayı bulacağız, vereceğiz. Cüzdanımda. Konuştuk falan, hadi dedik buradan mülkiyelere gidelim. Mülkiyelerde otururken elimi çantaya attım, cüzdan yok ve cüzdanı masada unuttum. Şu an üzerinde unuttum, o sahne gözümün önüne geldi. Kan nasıl çekildi yani biliyor musun? Şuradan şu aşağıda hıngır diye fırladım masadan ve Engürü'ye koştum. Ya daha içeri girdim. Ya dedim biz burada oturuyorduk. Burada dedim acaba dedim cüzdan, ama konuşamıyorum böyle. Habada gel sen diyor. Bir gün rafta bir poşetin içinde para buluyor. Ama bu ara kiralar falan ödenemediği için bu ne diyor? Hulus bak, bir çeviriden dolayı bana para vermişlerdi diyor. Belki 15-20 gün o para orada duruyor ve kimsenin farkında değil. Boşanmış kadınların neler hissettiğini boşandıktan sonra çok iyi anladım. Kendime başka bir hani ait olabileceğim bir yer istiyordum. Hayatımın o döneminde Engürü olmasaydı gerçekten o zor günleri o kadar kolay atlatamayabilirdim. Çok cesur kadınlarla tanıştım bir kere. Hani çocuklarını tek başlarına büyüten, çok güçlü, çok güzel çocuklar büyüten kadınlarla tanıştım. Belki mesela o annelikler bana biraz daha rahat bir anne olabilmeyi belki anlattı. Bütün hamileliğim, Behzat'la tanışmam, aşkım, sonra Helin filan oradaydı yani, orada geçti. Sonra biz bir kreş açmayı önerdik Enver abi. Enver abi arka tarafa çocukları koysak da biz bir şurada rahat etsek filan şeklinde. Evet, anne için büyük bir kolaylık. Allah için etrafında bir sürü çocuk bakıcısı var. Ben Rengin hayatında da çok büyük bir renk olduğuna inanıyorum Engürü'nün. Yani biri alırdı, işte tutardı, işte konurda yürürlerdi. Düzenli karşıdaki markete jelibon seferleri yapılırdı. Çok hatırlamıyorum galiba ama jelibonlara ben çakıyormuşum herhalde. İnsanlara çok vermiyormuşum. Bir de karşıdaki kırtasiyeleri hatırlıyorum. Engür'ün içinde dahi beni eleştirenler vardı, biliyorum yani. Hani 3 yaşındaki çocuğu buraya getiriyor falan. En geniş, en zengin bir çocuğu nerede büyütebilirim ki daha? Yani bence ideal bir ortamda, kimseye anlatamadım. Çevre olarak genişletiyor, insan olarak geliştiriyor seni. Hem eğitim açısından da iyi oluyor. Sadece annemin düşündüklerine ve değerlerine göre büyümemiş oluyorum. Çocuklarım küçükken sık sık onlarla beraber gittiğim için baharda ve yazın kahveye getirilir mi diyorlardı ama çok içeride durmuyorduk. Annemi bile götürmüştüm o kahveye. Ben annemi de götürmüşümdür kahveye. Annem senin kahvede ne işin var kızım diye sorardı. Sonra ben annemi de getirdim kahveyi. Sonra abim geldi. Sonra öbür abim geldi. Sonra ablam geldi. Biz ailecek Engürlü olduk. En azından bende yarattığı duygu içeri kapalı olduğu. Hem pozitif hem negatif. Gitmeden de yapamıyordum. En azından bir Tunuslu olarak can yakıcı
şeyler de sözler de işittim. Araplar şöyle, Araplar böyle. Ben Arap olduğumu Türkiye'de öğrendim. Hani bir yerin içinde olup da aslında içinde olmamak gibi bir his. Benim inancıma çok ters bakan insanlar da vardı ve daha sonra hakkımızda kitap yazıp bizi rahatsız eden insanlar da vardı. Kaos'un kuruluşunda Engür'ü LGBT'yileştiriyoruz ama Engür'ün öyle bir talebi yok, niyeti de yok. Kahvenin sahipleriyle bizim zaten yıllardır bir hukukumuz vardı. Onlar farkındaydı. Dolayısıyla böyle bir tepki vermediler. Şimdi bana göre orada entelektüel geçinen bazı masalar gayet homofobikti. Hani mesela ben 4 kişiyle bir masada oturuyorum. Üçüyle konuşuyor, benimle konuşmuyor. Yani ben bunu homofobi olarak hissediyordum ama mesela mekanla ilgili algılamıyordum bunu. Artık zamanımızın tamamını Kızılay'da geçirdiğimiz için kendi lokal mahallelerimizi terk ettik. Ve o lokal mahallelerde daha muhafazakar arkadaşlarımız kaldılar. Engür'e bakarken ben biraz da böyle bakıyorum. Bazı arkadaşlar ya kendisine bir malzeme, bir öykü çıkar mı gibi bir takım kışkırtmalarla, biz buna horoz dövüştürmek deriz. Böyle şeyler yapıyorlar. Zaman yiyici de bir yerde aynı zamanda. Yani çok verimli bir yer olduğunu söylemek benim açımdan çok mümkün değil. Çok başarılı olmayı zaten istemeyen, sisteme zaten bu anlamıyla küsmüş olan insanların oldu yani. Hatırlıyorum işte mutsuz gazeteciler, mutsuz sanatçılar. Ben öyle çok bir aidiyet hissetmiyordum. Ama bir refleks olarak ayağım beni Engür'e götürüyordu. Benim hafızamda fazla bir yer işgal etmiyor. Ama genç insanlarımızın birçoğunun hafızasında kuşkusuz ki önemlidir. Aslında bakılırsa biz yüksele giderdik. Niye yüksele giderdik? Şundan dolayı Engür'de masalar çoktan kapılmıştı yani. Buranın adamının en büyük özelliği oydu yani. Yapmaz ama yapan olunca da ona çakar. Bir entelektüel tekel vardı. O biraz böyle bir kapanma sistemi gibiydi. Daha entelektüel, daha sosyal sermayeyle, hani daha kültürel sermayeyle oluşmuş bir grup gibi düşünün. Elimde hayali cemaatler var işte. Aa sen onu mu okuyorsun? Almışım gitmişim yurt dışında gezdiğimde işte bir Jim Jarmusch filmi ve gerçekten de yok Türkiye'de, hiç yok. Gitti film, kayboldu, hani izlesin diye veriyorum falan. Entelektüel hiyerarşinin üst basamaklarında ki özellikle de beyefendiler bunlar, erkekler genellikle var. Ve hani zaten onlarda olması daha önemli. Zaten onların erişimi daha fazla. Belki bunun böyle bir anarşist arka planı açıklaması bilmem nesi vardır ama yemedim yani. Herkes birey. Dolayısıyla sen de birey olman lazım. Birileri olan insanlar genellikle kendilerine bir persona kurarlar. Ve o personaya uygun da davranırlar. Biraz da öyle bir temaşa tarafı vardı oranın. Arka taraf bayağı işte böyle ağır oyunların oynandığı, hani ciddi oyun oynayan insanlarla doluydu. Kadınların pek de makbul sayılmadığı aslında ve bir kadının oluşundan dolayı birazcık da rahatsızlık duyulduğu bir alandı. İşte mesela tavla oynar erkekler ve de tavla oynayan kızlar var. Bu tartışılır ya, tarihe nasıl bakmalıyız, o günün değerleriyle mi, bugünün değerleriyle mi vesaire diye. Şimdi düşünüyorum hiç iyi bir yer değilmiş tabii yani. Aslında bir kadın için, genç bir kadın için. Şimdi mansplaining diyoruz. Hani bilgiçliğin de mekanı, o Engür tayfasından olan bir erkek bana şey demişti benim ilk kitabım çıktığında, bütün kadınların kafası karışıktı. Çok faşist bir kitap. Sadece kadınlardan bahsediyor. Ben Engür'ü hep bu erkek egemen sol hareketin solculuk yapamadığı, kıraathaneye çekildi. Erkek egemenliği kıraathanede devam etti halini hissettim. Ben gidip geldiğimde zaten bir sürü genç kadın vardı gidip gelen ama ilişkilerdeki görgü kültürü itibariyle daha eril bir mekandı tabii ki. Orada tutunma ve kalma sebebim biraz erkeklerden rol çalma isteğimdi. Burası size ait değil. O kasaba kültürünü üstümden yıkıp özgürleşme sürecimin de başlangıcı diyebilirim. Engür'ün çayı iyi bir çay değildi ayrıca. Çay her zaman çok kötüydü. Çayları zehir gibi. O çayların tamamını içtiğimi hiç hatırlamıyorum. Yeni demlenmiş çaya denk gelirseniz gayet güzel. Ortalama yani standart kahve çayı. Ocakçıdan garson bir şey talep ettiğinde o çayın nereye gideceğini az çok sezer. Daha iyi çayı verir ya da vermez. İşte elinde böyle 40-50 bardak çayla çıkan bir garson olurdu ve herkese mutlaka çay vermek ister. Yani siz içmek istiyorsunuz, istemiyorsunuz çok umurunda değil. Bizde diğer taraflardaki gibi içme, sen bunu içeceksin diye bir çok nadir zorlama vardı. O da
Yani müşteri gelmiştir hiç içmiyordur. Ona dersin ki içeceksin arkadaşım burası. Biz bu çayı satacağız da para kazanacağız. Çay içilir, en son yazılır, biraz da fazlası vardır, eksiği vardır. Borçlanılır, sonra verilir. Orada oturuyor, çay parası olmuyor, bunu aramazdık yani. Ama getirirler verirlerdi tabii ki. Kağıt tutmazdım yani. Aklımda tutardım hepsini. Bir sınavın iptali için hocamızın kahveyi aradığını biliyorum. Kahvenin telefonunu verirdik insanlara. Bizi arayacakları vakit evden telefon etmezlerdi. Saatini bilirler. Kahveden ararlardı. Engür'de de yeni oyuna oturduk. İşte biraz oynuyoruz falan, Süreyyalar falan. Telefon geldi işte. İşte ev arkadaşım dedi ki işte Yasemin evde tüp patladı, yangın çıktı. Ben zannettim Kadir'in ayağı kırılmıştı o zaman. Evde gıcık aldı. Kendi Engür'e gidemedi, ben gittim diye gıcık aldı. Beni eve geri getirmek için şaka yapıyor zannettim. Yani hani itfaiye sirenlerini duyunca ya dedim galiba gerçekten yangın çıkmış. Andrei Rublev diye bir film izledik. Andrei Tarkovski'nin. İlk kez bir Andrei Tarkovski filmi izliyordum. İlk kez tırnak içinde sanat sineması denen sinemayla karşılaşıyordum. Hiç sevmedim. Fakat anlamlı bulduğum bir şeyler vardı içinde. Sonra gittim Tarkovski'nin başka filmlerini buldum bir yerlerden. Yani benim Tarkovski ile sinemayla ilk karşılaşmam da aslında Engür'ü çevresindeki arkadaşlar sayesinde oldu. Hasan Nami doğum gününü bile bizim bahçede kutladı. 2-3 yıl üst üste böyle gelenekselleştirelim dedik. Çok eğlendik. Yılbaşı okey oynadık. İğrenç bir okeydi. Sende siyah altılı var mı? Var, al. Oradan Hasan Nami karışıyor. Şunları bana ver diyor. Al abi diyor. Hiçbir kural yok. Sadece bir faaliyet, bir kahvede bir ritüelik faaliyet gibi o yılbaşı okeyimizi oynardık. Sonra evlere giderdik ya da ne yapacaksak yapardık. Bir keresi de gitmedik. Kahvenin önünde kutladık. Ve derken 40 kişiye falan ulaştı topluluk. Burada Murat Meriç'in ilk eşiyle düğününde Engür'ün önünde çektirdiği fotoğraf var. Tabii düğünümüzü yapıp ondan sonra Fikrime gidip orada biraz eğlenip hemen arkasından Engür'ün önüne gidip bir de fotoğraf çektirmiştik. Nikahımızı bir tören olarak Sokulu'daki bir Protestan kilisesinde yaptık. Engür'den 80 kişi civarında insan gelmişti o çevreden. Bu topluca bir yerden bir yere göç hali. Kahveden birahaneye, birahaneden birinin evine, oradan meyhaneye, neyse. 8'dir 9'dur oradan da çıkarsın en geç o saatlerde. Sakarya'ya doğru akarsın, içersin, oradan da eve geçersin. Yani bu bir rutindir yani. Hani. Mülkiyelere biraz daha parası olanlar takılır akşam. Oraya parası yetmeyenler de Sakarya'ya iner mesela akşam. Ekspres'in kuralıydı. 4 birayı ya da 4 kişiyi geçme. Daha sonra Gölge Bara. Gece oraya gidilirdi. Ya da işte Fikrim Bara, Mavi Bara. O zaman SSK İşhan'ı çok geniş barların olduğu şu andaki Çankaya Belediyesi'nin yeri. Aynı dönem türkü barlar açıldı. Net piknik. Ne bileyim hani rock seviyorsanız biraz blues. Biraz daha paranız varsa işte grafiti vardı. Manhattan vardı. Pizzatek Esat 4 yolda Yaprak Sokağı'nın girişindeydi. 1980'de pizzacı olarak açılmış bir yerdi. Ben 85'te orada çalışmaya başladım. Yavaş yavaş rock bar haline getirmiştik orayı. O zamanlar disco diye bir şey vardı. İlk Arjantin birayı Kavaklıdere'de içtik. Şili Meydanı'nda Siyah Beyaz diye bir bara götürdüler beni. Ankara'nın en güzel barı diye. Ya baktım olacak gibi değil. Ben döneyim dedim hani en güzel bar burasıysa. Sonra Sakarya'ya götürdüler. Gözüm döndü. Tamam dedim, kalıyorum dedim Sakarya'yı görünce. Tavukçu da o bölgenin önemli bir lokantasıdır. Biz Engürlüler çok güzel şey yapardık. Projeler üretiriz. Bir şey çıkmaz bir de sonuçta. Belgesel, dergi, hani toplam 4 çeşit proje, 4 formatta proje yapılırdı öyle hani. Arada daha yaratıcı tipler çıkardı tabii ki öyle bilmem ne alternatif turizm yapacağız falan filan diye. Köşeyi dönme projeleri de arada çıkardı. Ama büyük oranda konuşulan şeyler bir kitap çıkaracağım çok satacak. Bir dergi çıkaracağım çok satacak. Münhasıran bize ait bir şey değil yani. Anadolu'da da amcalar da kahvede proje yaparlar yani çeşit çeşit. İnsanların kendi yaptıkları ya da yapacakları şeylerin olduğu
bir mekandı. Bir taraftan da asla gerçekleşmeyen 1000 tane projenin konuşulduğu mekandı. Yücel bir taraftan kağıt oynuyor, bir taraftan da yaparız diyordu. Yaparız dediği isimler de Pilli Bebek ve bendim. Birlikte bir program yapma niyetine girişmiştik Metin'in önerisiyle. İlk projeler, ilk proje hayalleri yapmak istediğimiz oyunlar falan hep Yücel abinin zekasından çıkardı ama bir türlü ilerleyemezdik yani. Çok yaşlı bir amca vardı. Kahvenin ikinci yarısına dahil olan, hani o bizim grubun bütünüyle dışındaki insan grubuna dahil olan biriydi. Bizim İlker Berke'yle bir film yapmak istiyordum. O amcayla konuştum mesela bir gün. Benim oyuncum olur musunuz diye. Oğlum bak ben de hacıyım, eşim de hacı ama bizi küçük düşürecek bir şey yapmazsın değil mi dedi. Hiç unutamıyorum. Kabul etmişti. Fakat biz filmi başaramadık. Yusuf dedi ki ben bir sözlük çıkarmak istiyorum internet üzerinden. O sözlük için bir araya gelelim. Filiz Bingölçe de zaten feminist sözlük gibi bir çalışma yapıyor. Konuları falan bölüştük. Hatta ben bir şeyler yazdım ama olmadı. Çok dergi çıkardı Engürü'den. Hep başarısız dergiler çıkardı. Orada dergi çıkarken tipik muhabbet kimi yazı işleri müdürü yapalım idi. Çünkü 90'ların başı yazı işleri müdürü belli. Polisle başı derde girecek olan o. Dolayısıyla bir kurban seçilir. Yazı işleri müdürü yapılırdı. Arada yani o da bilirdi yani. Ahmet yazı işleri müdürü olur musun bizim dergiye dendiğinde Ahmet öyle bir hani gururlanmakla eyvah mahvolduk arasında bir gider gelir beyazlaşırdı. Kemal Canlar falan da hani bir dönem gelir giderdi, kahvenin müdavimiydi. Siyah Beyaz diye bir gazete çıkarmaya başladılar. Ben de orada çalıştım, foto muhabirliği yaptım. Ben de fotoğraf editörüydüm Siyah Beyaz'ın. Ben spor servisi editörü olarak çalıştım. Kemalcan genel yayın yönetmeniydi. Şengün Kılıç haber müdürüydü. Mehmet Fehmi İmre ve Barış Bıçakçı dil editörleriydi Siyah Beyaz'ın. Kültür Sanat Servisi'nin başında Şirin Sümer ve Metin Solmaz vardı. Ekip sağlamdı. Toplum servisi çok iyiydi. Mahmut Temizyürek'ten Genco Dönmez'e. Siyah Beyaz'a ben şöyle girdim. Engür'ün önünden geçiyorum. Kemal kağıt oynuyor her zamanki gibi. Şöyle yaptı. Metin, efendim abi dedim. Buralarda mısın? Buralardayım. İyi, buralarda ol. Böyle devam ediyor kağıt oynamaya. Şehir Plancıları Odası'nın başkanlığını yapmıştı. Seni Kitapçı benimle temas etti ve onun tanıdığı bir Ankaralı matbaacının böyle bir fikri olduğunu ve Ankara'da böyle bir gazete kurulup kurulmayacağı üzerine düşünmeye başladı. Kemal Can beni aramıştı o sırada. Gazetenin haber müdürlüğü teklif edilmişti. Hayallerimiz var hepimizin. Mesela bu ast-üst ilişkisinin bu kadar böyle insanı ezmediği bir gazete ortamı çalışanlar açısından. Herkesin girişten itibaren sendikalı ve sigortalı olduğu bir çalışma ortamı yaratmak. Böyle haberle yorumu ayrıştırmak. Biraz New York Times'a benzeyen ciddi referans gazetesi. Bir gece çantayı topladım gittim, trenle gittik. Şengün ben. Yeni Tanin adıyla basıyorduk o dönem, bir gazeteyi alıp onun adını değiştirmiştik. Sonrasında Siyah Beyaz adıyla yayınlandı ama yayınlandığında biz yoktuk artık içinde. Tam kadro olarak ilk sayılarda varız, eski yazılar kullanıldığı için. Ama gazete çıkmadan hemen önce biz ayrılmıştık gazeteden. Ben işten ayrıldım. Birkaç gün sonra da askere gideceğim. Kahvenin önünden geçiyorum. Kahveye gidiyorum akşamüstü bir saate. Ana, bizim kitle halinde oradalar. Masalar birleştirilmiş bahçede. Bütün Siyah Beyaz ekibi olduğu gibi kahvede oturuyor. Ne oldu? İşten ayrıldık. Konuşulmuştur, edilmiştir ama patron başka şeyler istemeye başlar. Biz çok deneyimli değildik o süreçte. Teknik donanım da çok yeterli değildi. Engürü kahvesine baktım. Allah'ım işsiz gazeteci yaratmıştık. Yani daha gazeteciliğe başlamadan. Tazminat alacak mıyız falan gibi konuşmaları Engür'de yaptık. 3 gün boyunca Engür'de toplanıp bahçeye kocaman bir masa kurup sürekli çay gel, çay iç. Ondan sonra kalkarken astronomik paralar ödüyorduk. Hem onun ön hazırlıkları hem yayını hem biz ayrıldıktan sonraki döneminin tamamına tanık Engür. Gazetenin kafeteryası filan gibi bir fonksiyon üstlendi diyebiliriz. Siyah Beyaz Gazetesi'nin ilk kadrosundan sonra
bir ikinci kadro oldu. O ikinci kadrodaydım. Soner Yalçın'ın önerisiyle ben 7 arkadaşım yazdım. Yaşayanlarla devam edelim. Bu okuyucusu var, seviliyor diye. Bu Öteki Yüz kitabı da böyle ortaya çıktı. Zeki Demirkubuz diye bir adam var. Git onunla görüş dediler. İşte bana şeyi anlattı. Bir adam bir kadının peşine takılır ve perişan olur. İşte bir pavyon kadınıdır, şudur budur. Sonra yıllar sonra aman Allah'ım o şey hani masumiyetmiş yahu. Bizden sonra da galiba bir ekip daha gelmişti. Ben gittiğimde Gülabuz ayrılmıştı. 96 sonuydu siyah beyazda başlamam. Kapatan ekipteyiz. Radyo arkadaşı official olarak kuranlar kimlerdi bilmiyorum. Türkiye'nin ilk solcu radyosuydu bir kere her koşulda. 94 seçimleri için kurulmuştu 93 sonunda. Bir bağımsız adayı desteklemek için başlamıştı iş. Özel radyolar kanunsuz, düzenlemesiz falan bayağı böyle bir korsan havasında yayılmıştı. Ve her sabah Çağdaş Türk'ün Uyanıyor Ankara şarkısı çalardı. Onunla başlardı yayın. Çok ilginçtir. Aslında ilk Kürtçe, tamamı Kürtçe olan programda Radyo Arkadaş'ta yapmıştık 90'lı yıllar olmasına rağmen. Ankara'nın da en çok dinlenen 3. radyosu filandık yani. Radyo Arkadaş hani erken bir açık radyoydu aslında. İçindeki isimlerin daha sonra yaptıkları işler falan düşünülürse. Radyo Arkadaş'a dahil olmam Ezgi Müzik sayesinde. O dönem Ezgi Müzik vardı. Bir gün beni toplantıya götürdüler. Radyonun en dinlenen saatinde bir program sahibi olarak çıktım oradan. Gündüz işte şeyler çalınıyor. Daha böyle türkü, o hani özgün müzik denen şeyler falan. Gece rock radyosu oluyor. Gündüz insan, gece hırt diye dalga geçiyorlar. Karın tokluğuna çalıştığımız ama yaptığımız işten inanılmaz keyif aldığımız, yaptığımız işe inandığımız bir yerdi. Herkes her şeyi yapıyordu diyebilirim. Beni haber için işe almışlardı. Ben haberleri yazıyordum. Sonra baktılar haber spikeri yok. Bana haber spikerliği de yaptırmaya başladılar. Gecenin 3'ünde 4'ünde nasıl olsa kimse dinlemez diye bir deneme yapmıştık. Sonra o deneme Sayıklamalar isimli bir programa dönüştü. İşte radyoda otururken kapı çalıyordu. Bir grup genç içeriye giriyorlardı. Abi bizim bir kasetimiz var, bununla ilgilenir misiniz diye size uzatıyorlardı. Kasetin üstünde bakıyordunuz. Zuhaşi Berepe yazıyordu. Yani böyle bir şeydi. Hani Kazım Koyuncu'yla bu vesileyle tanıştım ben. 93 sonlarında kuruldu. 94'te yayına girdi. Ne zaman? 97 falan gibi kapandı galiba. Maddi zorluklar, çıkan kavgalar, tam işte verici frekans tahsisi öncesindeydi bu tartışmalar. Girdiğimiz frekans 88.4 alabilmek için çok büyük bir paraya ihtiyaç vardı. Dolayısıyla Radyo Arkadaş'ın bir şekilde sonu geldi. Alper'le o dönemde Çıtır Çıtır diye bir program yapıyoruz. Bir plak programı. Fakat program çok tuttu. Yani bayağı bir dinleyici edindik. Fanlarımız oldu falan. İnsanları toplayalım. Parti yapalım fikri çıktı. Ben de Gölgenin sahiplerini, Rockbar'ın sahipleri, arkadaşlarım Mehmet falan. Mehmet'e gittim. Mehmet dedim. En boş günün neyse kimsenin gelme o günü istiyoruz dedim. 31 Ocak 1999. Anormal bir kalabalık oldu. Tıklım tıklım ortam. Biz o zaman işte böyle senden başka diye çalarken dans edilebildiğini keşfetmiş olduk. Ya siz bu işi burada her hafta yapsanız da dediler bize. Eski 45'likler adı o zaman kondu. Öyle bir meşhur olduk ki Radikal Gazetesi'nde tam sayfa röportajımız yayınlandı. Sonra işte İstanbul'da bir yerlerle anlaştık. Haftada bir gün gidip orada çalmaya başladık. Bizim bir TRT programımız vardır 45'lik. Onun da fikri Alper'le birlikte Engür'de çıkmıştı. Ahmet Sabuncu TRT'de prodüktör olarak çalışıyordu. Hani biraz bizim eski radyo programının dönüştürülmüş hali gibi bir proje. Adı da 45'lik olacak. Sonra dediler ki şu uzun saçlı ve sakallı arkadaşları kenara alsak, bu programı bir manken hanıma sundursak daha güzel olmaz mı? Biz de olmaz dedik, ayrıldık. O arada anlaşamamaya başladık. Hani gruplar da böyle anlaşamayıp ayrılırlar ya. Öyle işleri ayırdık. Siyah Beyaz bittikten sonra hemen sonra başladı müzik. Ve bizi bir gün ODTÜ'den orada plak programı yapar mısınız diye davet ettiler. Ya geliriz, bir de Metin Solmaz getiririz dedik. Almamışlardı bizi içeri. Döndük sabahın köründe. Ondan sonra ne yapalım, dergi çıkaralım bari diye. Tenedos'ta oturuyorduk galiba. Tenedos'ta söylediler. Ben karışmam, Kemal tamam derse çıkarırız gibi saçma sapan bir laf ettim. Hani konunun Kemal Can'la ne ilgisi varsa. O sırada Kemal aşağıdan yürüyordu böyle. Bir de Allah yok derler. Oradan Kemal filan
Tanıl da tam destek verdi. Ve biz müziğin ilk adımını attık. Sonra gittik Engürü'ye oturduk. Orada dergiyi nasıl yapabiliriz? Kim yazar? Ne olur falan derken bir anda 96 Şubat'ında o ilk sayıyı elimize almış bulduk kendimizi. Bunun redaksiyonunu Barış Bıçakçı yapardı mesela ve zavallı Barış'a yollamazdık çoğu zaman dergiyi. Küplere binerdi, okuyamadığı derginin adı künyesinde redaksiyon diye yazıyor, içinde bir sürü hata var. Mesela Neşet Ertaş'la ilk yazılı söyleşi bundaki. Bu fotoğrafı Murat Özcan çekmiştir. Herkes bir köşesinden tutup o dergiye katkıda bulunuyordu. Nihat Genç'in İhtiyar Kemancı diye bir kitabı vardır. Kitabın kahramanının fotoğraflarını ben çektim mesela. Müzik dergisi kapak yaptılar falan. Müzik ve her şey dergisi diyorduk biz müziğe. Zapatista'dan, Lar'dan, Neşet Ertaş'a her şeyden bahsetme niyetimiz var. Ece Temelkur'un Momo ile ilgili yazısından öyle ciddi kitap eleştirilerine, bir kısım spor yazılarından rock solcu mudur tartışmalarına, Haluk Kalafat'ın çizgi roman yazısı bile vardı. Ursula Le Guin ve Alper Ridener yan yana yazılmış. Nasıl bir terbiyesizliktir. Çok Ankara kokuyor. Müthiş bir şey, görsel var. Ama adı saçma sapan. Müzik diye dergi adı mı olur? Yani Murat Anmungan fax çekmişti. Lan nefis dergi yapmışsınız. Fakat o isim ne? Kepazelik falan diye. Ya aslında karşılıklı etkilenmeler bunlar. Sonuçta müzik çıkarken de Express vardı. Hani biz belki Express'ten etkilendik. Express'ten müzik bölümünü ayırdık, müzik yaptık. Sonra Roll bizden etkilendi. Ama tabii tüccar değildik. Yani dergiye bir şey alınması lazımsa o kadar paralık gidip dergi dağıtırdık, o satılırdı. Ya da o kadar paralık tahsilat yapardık filan. Böyle olmuyor tabii. Batırdık gül gibi dergiyi. Edebiyat Eleştiri diye bir dergi vardır mesela. Yıllarca onu Ahmet Yıldız çıkardı mesela. Akif Kurtuluş, Murat Yetkin, Gürsel Korat, Deniz Akın, Enis Rıza. İşte böyle Edebiyat ve Eleştiri dergisini kurduk Ankara'da 92'de. 2008 yılına kadar çıkardım 100 sayı. Aslında 100 sayı değil, 99 sayı. Fersam tanıştırmıştı Ahmet Yıldız'la. Ahmet de senin kalemin güzel, bizim için de bir şeyler yaz demişti. Eksik Ettik'te kadın hareketiyle ilgili haberler oluyordu. Bir sayısını biz çıkarmak üzere Engür'de buluşup konuştuk. Hüsranla bitti. Durum çok üzülmüştü Satı. Hani çok uğraşmıştı ve bir dergimiz olsun çok istiyordu. Pasajı çıkarmadan önce biz yaklaşık 2 yıl haftada bir kere toplantı yaptık. Fanzin çıkaracaksanız, bu işin usulü nedir diye merak ediyorsanız Engür'de bulabilirsiniz. Çıkarttığımız dergileri, fanzinleri dosta verebiliyorduk. Kül toplantısı için çok oturmadık ama Kül dergisine katkı veren arkadaşlarımız vardı orada. Hayati Baki İzle'ye de yazı verirdi. Bizden oldukça büyüktü. Hayati Hoca Kül'e de destek olmaya başladı. Hüseyin Contürk. O böyle Kül'ün son sayılarında aslında destek oldu. Cem Savran Promete dergisini çıkarmaya başladı. Ben de Promete'de birkaç sayı yazı yazdım. Şaka baka gene bir 12 sayı çizgi roman çıkardım hatırlıyorum fotokopiyle. Ve sayıların birçoğu 700 tane falan sattı İstanbul Ankara civarında. Bugünlerde kitapları çıkmış, o günlerde fanzin noktasında olan birçok insan, genç arkadaş orada otururdu. O dönemki hevesler, ilgi alanları sonradan herkesin mesleğine dönüştü. Yeni yerine devam edin. Şu önümdeki şeylere de baktığımda aslında bir sürü de iş yapan insan varmış orada, çaktırmıyorlardı ama çaktırmadan işte Menekşe Engür'ün romanını yazıyormuş orada mesela. Menekşe Toprağ'ın o Temmuz çocuklarında açılışı Engür'de yapıyor. Oradaki işte garson tiplemesiyle tiyatrocu bir kız var, şair bir çocuk var, dergi çıkartmak isteyen bir çocuk var. Hani tam Engür'e. Duygu olarak da çok otobiyografiktir. Temmuz çocuklarının Aysus'u bana çok benzer ve çok yoğun bir şekilde de evet Engür'ü vardır. Ben o zamanlar tıpkı Aysu gibi gizli gizli öykü yazmaya çalışıyordum. O kadar çok şeyi kafamda not etmişim ki oturduğum anda hikayeyi Engür'üyle başlatmak zorunda kalmışım, onu fark ettim. Pisuar Tedirginliği kitabımı orada yazmıştım. Kapak fotoğrafı Alper'indir.
Onun bir fotoğrafı. Bir grup erkek, 5-6 erkek. Mesela erkek hikayesi yazmışım aslında, enteresan. Hani hiç aklımda yokken bir baktım kitap yazıyorum. İlk kitabımı zaten o evde ve kahvede tamamladım. Fotoğrafın düşünsel boyutunu ilk o kahvede yazdım. Yani aşağı yukarı bütün kitaplarımın çıkış noktası o kahvedir. Sivas'tan önce biz Uğur Kaynar'la el yazıları yayıncılığı yürütüyorduk. Şiirler el yazısı basılacak. Bu kapak fotoğraflarını ben çekiyordum. Tabii biz filmle uğraşıyorduk. Mesela edebiyattan çok bunlar daha çok filmci, yani video dediğimiz bir alanı üreten insanlardı. Bir de GİSAM diye bir şey oluştu mesela. Onun çevresindeki ulus da onun bir parçası oldu. 90'ların başında kuruldu bu. Bu görsel bir araştırma merkezi. Oraya gelen arkadaşlar mesela bunların bir kısmı ODTÜ'de GİSAM'da asistan veya orada ilişkileri var. Yani orada bize en basit bir yardımda bulunmaları bile tam önemliydi. Mesela Ahmet Uluçay'la epey bir takıldık oraya aslında. Ben onunla şeyle tanışmıştım. Kavaklıdere sinemasında bir festivalde, Ankara Film Festivali'nde. İşte filmler bittikten sonra önce bir oraya uğrardık mutlaka. Karpuz kabuğundan gemiler yapmak. Bir Ankara dostu sonucu. Türkiye Radyo Televizyon Kurumu'nun 8 bölümlük bir Kahvehaneler dizisini yaptık. Yapımcısı ve yönetmeni sevgili Gül Büyükbeş'e. İşte mesela Soner ve Tanrur'la karşılaşmamız beni Can Dündar'la buluşturdu. Onun belgesellerine bir kısım katkılarda bulundum. Katkılarda da bulunduğum belgesellerini izlerken ben niye böyle bir şey yapmıyorum'a heveslendim. Ondan sonra işte bugün Açık Radyo'da yaptığım programında ilk şeyleri orada çıkmıştı aslında. Orada dışarıda oturduk. Sen kalk, sen şuradan yürü, şu sandalye taht olsun, işte koltuk olsun, bilmem ne olsun deyip orada prova yaptığımı hatırlıyorum ben. Dersu Yavuz Altun hem oyun yazarıdır, iyi de bir dramaturgtür. Şimdi de İstanbul'da. İlk oyunumda onunla yapmıştım zaten. Ve o kahveden çıkmıştır o oyunda. İlker abiyle birlikte çalıştık zaten. Bir kadın bir erkeği yazdı bir dönem. Hasan Nami Ankara Tiyatro Festivali'ne yapmaya kalktığında bu işin çatısını Engür'de kurdu. Birçok tiyatro kuruldu. Ankara Halk Tiyatrosu sonra tekrar kahvede kuruldu. Metin de bir ODTÜ'dür, müzisyendir. Ama bir şarkısı vardı. I don't wanna be an engineer. Pilli Bebek ilk albümü biz beraber yaptık. İlk albüm. Hatta benim Bahçeli Evler'de 97'de açmış olduğum Stüdyo Tını diye bir yer vardı. Kayıtları orada yaptık. Sonra gittik İstanbul'da aynı kayıtları tekrar çaldık. Sonra bir şekilde herkes kendi yoluna gitti. Onlar da gelirdi arada bir, İsmihan'la Murat mesela. Gece Gece diye bir kendi daha beste grubu kurduk. Biz ilk EP'yi Metin abinin stüdyosunda kaydetmiştik. Murat Kalaycıoğlu Edip Akbayram'ın söylediği bir sürü çok iyi şarkının bestecisidir. Bizim arkadaşlarımız da kahvedendi. Bir grup kurduk falan dediler. ODTÜ'de çıkacağız dediler. Hadi adı ne olsun falan diye konuşuyorduk. Engürü Punk Quartet dendi. ODTÜ şenliklerinde çıktılar zaten. Gazete bir mamak çöplüğüyle ilgili bir haber için beni gönderdi şeye. Çöplüğe gittik. Çocuklar çöp topluyor çamurun içinde falan. Ondan sonra bir de martılar var deli gibi gökyüzünde. Yanımda bir makara film vardı. Hepsini çektim. Editörümüz Alper'di. Baktı ya bunlar şahane dedi ya. Ondan sonra bastık. Gazete için bir iki fotoğraf haber için koyduk. Uzun süre bekledi onlar benim arşivimde. Tembelliğimden basmadım yani. Bassana seri yap bunları dedi. Süper bunlar falan dedi. 20 fotoğraflık bir seri yaptım. Çöplükte Yaşam diye bir seriydi. Aragüler'in elinden ödül aldım yani o fotoğraflarla. Bilge Karasu'nun öğrencilerinden biri oldum ben. Gece kitabı Amerika'da yayınlanacaktı ve kitapta basılacak, kullanılacak olan portresini benim çekmemi istedi. Çektim. Ondan sonra Alper Fidaner'in stüdyosunda bastık o fotoğrafları. İçlerinden halen Bilge Karasu'nun kitaplarında kullanılan 3-4 tane portre var. Bu ilişkiler Engür'ün bana kazandırdığı ilişkiler. Biz günlükler tuttuk ama bu günlükler daha çok kahveden çıkıp kahvede de yazdığımız oldu. İçmeye gittiğimiz zaman içtiğimiz yerlerde oluşturduğumuz günlükler. Peçetelere çiziyoruz önümüzdeki kağıtlara, hesap kağıtlarına ve bunlar güzel şeyler de çıkıyordu, kayboluyor, atılıp gidiyordu. Bunlar dağılmasın istedim.
Onlar geyiksel üretimler. Genç bir kadın olarak yalnız oluyorsunuz. O dönemlerde de en çok öyle bir yanınızda, arkanızda bir komünite istiyorsunuz, yani bir topluluk istiyorsunuz. O onu sağlıyor gerçekten de. Bu çok kıymetli, hani ne bileyim, bir birlikte şu işi kurduktan daha kıymetli gibi geliyor bana. Kardelen açıldı. Sahibi de sen 12 Eylül'de cezaevinde yatmış hikayeci Ali Balkız. Konur Sokak 7 numara. Aydınların, sanatçıların buluştukları yer oldu. Arkada bahçemiz mülkelerin bahçesiyle komşudur. Madımak'ta kaybettiğimiz Ankaralı yazar, çizer, sanatçıların hepsi o mekandaydı her gün. Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin Pir Sultan Abdal Kültür Sanat dergisi vardı. Derginin arka kapağını da Asaf Koçak arkadaşımız karikatür çiziyordu. Bu dergi 93 Haziran, yani Sivas katliamından bir ay önce Pir Sultan Abdal Kültür Derneği'nin 4. kez düzenlediği Pir Sultan'ı anma etkinliklerine Ankara'da yaşayan katılımcılar için Kardelen'de buluşma ve Selanik Caddesi'nde gelen otobüslere binerek gitmek oluşmuştu. Biz hep Konur Sokak'taydık gün boyu. Bir sonraki gün benim etkinlik programım olacak. Hepsini o akşam gönderdim. Tabii büyük bir hüzün, büyük bir gerginlik vardı. Çünkü Sivas'ta çok önceden belirli protestoların olduğu haberleri geliyordu. Ama o akşam üzeri o gördüğümüz kanlı olay gerçekleşti. 1 Temmuz günü ben Buruciye Medresesi'nde bütün o insanlarla beraberdim. O gün imzalı bir Aziz Nesin kitabı var kitaplığımda. Abim telefon etti. Sakın evden çıkma. Çok karışık. Erdal İnönü Başbakan Yardımcısıydı. İşte Ankara'dan 5-6 saatlik yolda insanlar bir gün boyunca kapalı kaldılar ve yakıldılar. Sivas katliamında ölen arkadaşlarımızın çoğu Engürü kahvesine bir dönem gelmiştir, gitmiştir. Bu hepimizde çok ciddi travmalar yaşattı. Şehit terminolojisine çok karşı çıkıyorum ama gerçekten baktığımda o kahvenin içinden insanlar yakıldı. Gidenlerin bir bölümü orada kaldı. Dönenlerin de yarısı orada kaldı. Her şeyin tadı kaçtı. Sonrasını anlatmak zor ya. Kitaplara konudur, şiirlere konudur, bestelere konudur, tarihe konudur. Sivas'ı bu ülke yaşadı. Maraş gibi, Çorum gibi, Roboski gibi. 10 Ekim yakın zamanda Ankara Garı gibi. Bu sokaktan çok fazla insan uğurladım ben. Giderek yetim kaldık. Yani giderek ya Ankara'yı terk etti arkadaşlarımızın birçoğu, sokağa terk ettiler ya da ölerek aramızdan ayrıldılar. Behçet Aysan anısına şiir gecesini düzenlediğimizde, şiir yarışması düzenlediğimizde Oktay Etiman yardım etti. Düşünürdüm, efsanevi bir adam. Mahir'in falan arkadaşıymış, Denizler'in arkadaşıymış. Oturup masada Oktay Etiman abi çeviri yapıyordu. Her şeyini, fikirlerini adayan, inancını adayan bir kahramandı. Adnan Satıcı yine bu sokağın çok önemli bir ve yeni neslin en iyi şairlerinden bir tanesiydi. Onu çok genç yitirdik. Birbiriyle tanışıklığı Behzat'la Nedret'in Engürü Kıraathanesi'nde olmuştu. Çerkez'in biz çok istedik. Siyah beyaz bir aile fotoğrafı. Olamadı. Sonra onun işleri bir şeyler hani çok olduğu için. Sonra Resul'le böyle bir şey yapmak çok istedik. Gene beceremedik ve Behzat'ı kaybettik. Yani kaybettik. Böyle bir fotoğrafta maalesef yok. Ünal Nalbantoğlu. Profesör. O da birkaç yıl önce akciğer kanserinden kaybetti Ulus'tan sonra. Ünal da gelirdi kahveye. Engür'ü bahsedip Ulus'tan bahsetmemek pek mümkün değil. Efsane gibi anlatılırdı o dönem. İşte 7 dil bildiği, birkaç ülkede okuduğu. Ulus'un sadece Birleşik Krallıklar vatandaşı olduğunu bilirdik. O kadar. Ailesini sormazdık, sonradan öğrendik. Annesinin Pembe Hanım olduğunu ve ilk kadın şairlerden olduğunu. Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi çalışması için İstanbul'a gelmişti. Oradan döndükten sonra da zaten ODTÜ'de asistanlığa başladı. Oturduğunuzda Ulus çok karmaşık şeyleri çok basit biçimde anlatırdı. Ankara Kalesi'ne gittik. Anadolu Medeniyetleri Müzesi'ni gezdik. Oradan sonra çıkıp bir gözlemecide oturduk. Gecekondular vardı. Gecekondularda asılı
çamaşırlar vardı. Kar gibi bembeyaz çamaşırların retoriği üzerine bir tartışma yapılmıştı. Gözlüğünün camlarından biri herhalde bir 4 ay, 5 ay belki daha uzun zaman yoktu ve hep şunu hatırlarım. O boşluktan gözünü ovuşunu hatırlarım. Refik Belendir'de yaşıyordu. Orada onlarla tanıştım. Ya Ulus'ta tanıştım. Ünal Hoca da öyle. Bunlar aynı dönem ODTÜ'ye geldiler ve ODTÜ'nün bütün düşünsel hayatını değiştirdi bu iki insan. Ulus yanında genç çocukları getirdi. Alper Fidener'le birlikte oturuyoruz Engürü'nün bahçesinde. Bunlar dedi ODTÜ'de GİSAM'da bak çok güzel işler yapacaklar. O çocuklardan birisi sonradan Bandista'yı kuran Özhan'a dönüştü. Video junk denen şey yapılırdı. Siyah beyaz küçücük bir televizyonda defalarca aynı film izlenir. Doktoraya 93 yılında başlıyor. 3000 sayfalık bir metin var. 2002 yılında tezini teslim ediyor. İstanbul'a taşınması 2006'nın sanıyorum Eylül ayı. Düzenli gelir elde edebileceği bir iş Ankara'da bulamadı. Sonra bir öğrencisinin evinde vefat ettiğini duydum. Kaybettikten sonraki birkaç hafta boyunca hepimiz böyle bir şekilde o Kızılay ve etrafında adeta serseri mayın gibi yani neye uğradığımız şaşırmış şekilde oradan oraya gezip dolaşıyorduk. Bir arkadaşımız Ulus için şey derdi. Uzun erimli bir intiharı seçti diye. Galiba doğrudur. Gelmeseydi hala belki yaşıyor olacaktı Ankara'da belki diyorum parantez içinde. Çünkü Ankara'da o dayanışma kültürü vardı. Ulus hakikaten yaranın bizzat kendisiydi. Çok trajik bir adamdı yani. Herkes şimdi güzelleme de yapıyor, şuydu budu yapıyor. Bu adam öldü. Ölüme gitti, bile bile öldü. Ellerimizde öldü. Bir kutuptu. Yani çok insanları çeken ve böyle hakikaten böyle uhrevi bir havası da olan çok sevildi. Yani çok anlaşılabilir bir şekilde çok sevildi. Burada kahramanlardan bir tanesi yani bunun altını çizmek lazım. Ege'dir. Ulus'un ve Hüseyin abinin metinlerini yeniden derleyip toparlayıp kitap haline getirdi. Ciddi bir hani minnet ve şükran benim için. Ulus'un kitaplarından gelen bir para toplanmış böyle. Ya ben o parayla emekli oldum. Yani Ulus beni öbür dünyadan finanse etti yani. Ekranda Zigabertol dönerken bir sinyal zamanladı. Birden şaşkınlık hasıl oldu. Hüseyin Cöntürk belki de hani oraya gelip giden, orada tanıdığım en değerli birkaç insandan birisiydi. Genç böyle daha yeni kıpır kıpır ama şiirinde umut olan gençleri bulur, onlarla sohbet ederdi. Bu çok önemlidir. Cöntürk'ün bir 5G grubu vardı. Adlarında G harfi geçen 5 gençti. Biri Ege'dir örneğin. 4G ya da 5G dediği Figen vardı, Günhan Burak Aydın, Göksun Yazıcı vardı. Onlarla çeşitli farklı çalışmalar yapardı. Kitap almam için bir para verirdi ayda. Yordan dergisinin o döneminden biliyorum. Tabii Yordan dergisi bizim kuşağımızın da hitap eden bir dergiydi. Akşamları kahvenin önünden mutlaka geçerdi ve biz de sokakta sohbet ederdik onunla. Onun bir çantası vardır ünlü. O çantadan dergiler çıkar, defterler çıkar, notlar alınır, birilerine bir tavsiyelerde bulunulur, ondan bir şeyler öğrenir. Yazdığı varsa Cöntürk alır okur. Bir gelişinde öyle portrelerini çektim. Yıllar sonra Yapı Kredi Yayınları kitaplarını basmış. Çektiğim fotoğrafları gördüm afişlerde falan. Yazıyor, fotoğrafların sahibi bilinmiyor. 2003'te vefat etti. Ya ben zihni bu kadar açık bir insan. Yani şu anda da görmüş değilim. Kadri bilinmemiş ama belki Ataç'la birlikte ya da Ataç'tan sonra bu ülkenin çıkardığı en seçkin, en nitelikli yazarlardan biridir. Nasıl oldu, hangi arada kapandı, ne zaman uçtu hayatımızdan ya da biz ne zaman oradan ayrıldık? O gibi sorulara cevap veremiyorum. Konuşulmamış bir şekilde kitlenin ayağa çekilmeye başladı. Yani kapandığını duyduğumuzda zaten yıllardır gitmediğimiz bir mekanda orası. Engürü'nün kapanacağını anlamıştım. Son günde çekim yaptım. Bu akşam buranın kıraathane olarak son gün. Burada iyi kötü günler geçirdik. Burada dostlar edindik.
sevgiler edindik. Güzel günler yaşadık. Sevgili müşterilerimiz, evet. 1985 senesinin 11. ayından beri burada devam ettiğimiz ve 2007'nin 5. ayın sonuna kadar hepinizden çok teşekkür ederim. Hepinizden memnun. Eğer bir hatamız olduysa hepinizden özür dileriz. Şimdi çaylar şirkete. Evet, çok özür dilerim. Şimdi şu servisten itibaren herkese bir çay verip bizde. Kapandığında oradaydım ve 2 joker çaldım. Ay zamanında gelecektiniz, şimdi değil. Kapanmadan bir gün önce de oradaydım. Sahipleri işte ekonomik nedenlerle olduğunu söylediler. Artık yorulduk. Sosyal yaşantın hiç yok. Devamlı işin başında oturacaksın, işin başında oturacaksın. İlk paket sigara içiyormuş gibi eve gittiğim zaman elbisemi soyar dışarıya asardık. Biraz da yaş kemanı bulunca insan her şeyi çekemiyor. Limon Bazar'ın açılmasıdır aslında orada milat. Sonra hızla çehresi değişti Konur Sokağı'nın, Yüksel Caddesi'nin. Daha önce Engür'ün yanında bir pasaj vardı. İşte saat satılıyordu, kot satılıyordu. Bizim solcu arkadaşlarımız sayesinde bu 1001 çeşit işte pazar yeri dediğimiz yere dönüştürüldü. 2006'dan sonra pazar yeri düşündük. Pazar yeri açmaya kalktık. Bu sefer pazar yeri açtık. Fakat biz çalıştıramadık pazar yerini. Güvendiğimiz dallara kar yağdı. Onun için insan bildiği işi yapacak. Bilmediği işi yapmaya kalkarsa muhakkak sonu yine bitmiyor. Ahımız tuttu diye düşünüyorum. Çünkü oraya ne kurulduysa, ne tutunamadı. Serkan her önünden geçişimizde işte biliyordum tutunmaz. 17-18 kez el değiştirdi. Engürü tayfasının laneti. Engür'ün kapanması o kitabın kapanması gibiydi. İçim cız etti. Milli Piyango'da kaybetmiş gibiyim. Hani böyle son rakam vardı, hani o çıkmadı. O derece üzülmüştüm. Bir arkadaşım demişti. İşte anne ördek sanki yavrularını terk etmiş de ne yapacağımızı şaşırdık. Gül dedi, nereye gideceğimizi. Kapandığına dair hiç bilgim de yok. Engür'ü yok. Bir tur attım, tekrar geldim baktım. Bir tur attım, tekrar geldim baktım. Hani gibi hayatının bir dönemini böyle yitirmişsin. Sevdiğin birini yitirmişsin. Garip bir duygu. Çok etkilendim. Ben daha soğuk ve mesafeli bakıyorum Engür'e. O yüzden hani orası kapandığında benden böyle bir şey eksildi vesaire çok hissetmedim. Yani tabii ki karalar bağlamadık açıkçası. Çünkü orada birlikte olduğumuz dostlar zaten yaşamımız içinde yer alan insanlar. Engür'ü o kimliğinden uzaklaştığı an kapandı zaten. Normalde herhangi bir ilişkinin böyle kendi süreç içinde sonuna gelindiğini hissetmek gibi bir şeydi. Ama kapanmamasını tercih ederdim. Aslında yaşlanmak da öyle bir şey. Ait olduğunuz mekanlar değişiyor şehirdeki. Evlenen evine oturmaya başlamış. Çocuğu olanın zaten sınırları belli olmaya başlamış. O insanların da çok büyük bir kısmı okulunu bitirdi, Ankara'dan ayrıldı. İşini değiştirdi, Ankara'dan ayrıldı ya da sadece Ankara'dan ayrıldı. Gittiler. Yani Ankara'da yapacak bir şey yoktu olarak, mesleki olarak. Yayın evleri, dergiler eski etkisini azalmaya başladı. İletişim ve bilişimin İstanbul'a kayması. Kahvedeki birçok arkadaşım seslendirme yapardı. Onlar İstanbul'a gelmek zorunda kaldılar. Dizi sektörü bir çığ gibi açılmaya başladı. Özel televizyonlarla birlikte. Yine Ankara'dan yazıp İstanbul'da çekilen işleri yazmaya devam ederken İstanbul'da bu sefer rekabet edemez oldum İstanbul'dakilerle ve geldim. Kolay yerleşmedim İstanbul'a. Sık sık Ankara'ya gittim geldim. Bir bölüm eşyamı taşıdım. Ruhumu taşımadım. 99'dan sonra inanılmaz bir Engürü tayfasının İstanbul göçü var. Yarı şaka yarı ciddi derdim. Engürü'den göçenler kahvesi açacağım ben. Tatlı perşembe koyduk. Perşembe her ayın bir perşembesi toplandığımız için. Ama genelde Engürü'den arkadaşlar. Engürü kadınları olsun diye değil ama genel olarak kadınların birlikte bir araya gelip rakı içtiği bir grubumuz var. İstanbul gibi insanları yutan ve güvensizliği iten, yalnızlaştıran şehirlerde bile biz hala Ankaralılığa, Ankara duygusuna tutunmaya çalışıyoruz. Kaçakçay diye bir yer vardı ve Ankara'dan İstanbul'a gelenler giderdi oraya. Ben de giderdim. Yani gibiydi böyle. Tamam geldik Ankara'dan ama ne yapacağız şimdi? Ankara'dan göçenlerle Firuza'da bir göçmen kahvesi tadında
takılmıştım. Mis Sokağı'nın girişinde Cihan Barış diye bir yer vardı. Kağıtlara, tavlaya, satranca her şeye saat parası alınıyor. Artı yanda oturanlar kimse karışırsa olay çıkıyor. Hesap kaybeden ödüyor. İstanbul'dan geliyorum, arkadaşlarım buluşa takılıyorlar. Ama asla Engür havası olan bir yer değil çünkü orası kahve. Muzaffer orada bir de Engür'ün garsonu. O da işte bir şey gibi, emanet gibi. Engür kahvesine gelen toplum 3'e bölündü. Ağırlığı bizde. İkinci bir kısmı Yüksel kahvesinde ufak bir yer açıldı. Yüksel kahvesi adı altında. Bir kısmında işte kentte falan öğretmen kısmımız var, onlar var. Engürü sonrası kent, kent sonrası ise artık aslında gerçekten olan kafe. Maça diye bir kahve var, ona gidiyorum çünkü Yusuf orada. Öncesinde gitmezdim, sonrasında da hiç gitmedim. Bitti. Yok yani şimdi öyle yerler yok herhalde zaten artık. Koltuğum, bilgisayarım, televizyonum, ev. Ne gerek var? Mesajlaşıyorum zaten. Zaten Facebook'ta fotoğrafını görüyorum. Engürü ile ilgili dedim sonra bir grup kuruldu ama sonrasında şey yapmadı, yürütülemedi. Zaten şehrin ekseni de kaydı aynı biçimde. Daha uzak mahalleler oluşmaya başlıyor. İşte Eryaman, Batıkent gibi büyük konut alanlarının çıktığı bir tarihten bahsediyoruz. Ben hiç düşünmüyordum hani bu uydu kentlerin hani merkezi patlatacağını yani. Eskiden sadece kafelerden oluşan bir yer de değildi. Bir dokusu vardı sokağın. Bir anda her şeyin aynalaştığı bir ortama dönüştü. Kimliği kurulurken bir yandan da bozulmaya neden olacak öğelerin de ortaya çıktığını görüyoruz. Benim değerlendirmem 2010-2015 sonrası asıl dönüşümün yaşandığı. AKP iktidarıyla birlikte Kardelen onlar için bir hedefti. 2012-13 Çankaya Kaymakamı ruhsatımızı iptal etti. Her ne kadar Dost Kitabevi hemen Karanfil Sokağa taşınmışsa da mesela İmge Kitabevi küçüldü. Bilim Sanat Kitabevi kapandı. Ama yüksekte bir kira ödüyorduk Mimarlar Derneği'ne. 2013. Mecbur kaldık kapatmaya. Sokağa girer girmez şeyi anlıyorsunuz. Oradaki yiyecekçilerin hiçbirinin kökünün olmadığını ve belki de yani meyvesi de olmayacak, hani ileride kalmayacak. Mekan kiraları da bizim uzun uzun oturmamıza müsaade etmiyor. Eskiden o mekanları siz dolduruyordunuz. Artık o mekanlar sizi dolduruyorlar. Yani gidip öyle bir kahvede bir 5 saat oturayım ve bunu bir hani gündelik alışkanlık olarak yapayım. Bence hayattan esas çıkıp giden şey. O kadar değişti ki oralar. Engürü'nün hangi apartmanın alt katında olduğunu ilk bakışta anlayamıyorsunuz. Çok aceleci, çok bir yerden bir yere koşan, aslında kimsenin gerçekten iki çift laf etmeye vakti olmayan hani ağır bir kalabalık o. Garaj mantığına yönelik herkesin gelip gittiği, geçip gittiği tuhaf bir mekan haline geldi. Eskiden eğleşilirdi ama kimse artık birine rastlar mıyım diye oralarda öyle hani flanör gibi çok gezmiyor. Sokak satıcıları, işportacı dediğimiz kesimler gelmeye başladı Yüksel Caddesi'ne. Ağrı mafyası denilen bir mafya girdi. Birbirlerini işte 2 kişi öldü o olaylarda. 2000'lerin ortalarına doğru da bir güç savaşının geçtiği bir yer haline geldi. Devlet daha doğrusu buna müsaade etmemek için elinden geleni yaptı ve sürekli bir profil değiştirmeye çalışıldı. 2013'tür. Gezi protestoları sırasındadır. En son kendimizi bulduğumuz yer Yüksel ve hatta tam insan haklarının orası olmuştu. Çünkü bir cep sağlıyordu. Nuriye Gülmen'in yapmış olduğu açlık grevi, yapılan eylemler, onların gözaltına alınması, sokağa karakol konulması. Ya gerçekten o karakolun oradaki varlığı şeyi bitirdi. Benim mesela Selanik Caddesi ile de ilişkimi kesti. Konur'la da ilişkimi kesti. Yüksel'le de ilişkimi kesti. Aman burada bir gösteri, bir protesto olmasın teyakkuzu halinde polis varlığı belirleyici hale geldi. İnsan haklarının oradaki yapılan eylemlerde sadece 3 kişi yapıyor ya da 5 kişi yapıyor. Antikapitalist Müslümanların bu yeryüzü sofraları falan Ramazan ayında belki bir arada yapılan son eylemlikler onlardı. Şu anda mesela Konur Sokağa gitsen 10 kişiden herhalde 5 tanesi polistir, sivil polistir. İnsan hakları anıtı etrafına çevrilen polis bariyeri kaldırılana kadar etrafından hiç geçmedim ben. Konur Sokak bence garip bir şekilde ticaretin ve siyasetin kültürel dokuya el vermeyeceği, boğduğu bir mekan halinde şu anda. Yüksel ve Konur'da yaşanan dönüşüm Ankara'nın hayatında Melih Gökçek'le yaşanan dejenerasyonla çok örtüşüyor. 2000'ler AKP'nin iktidara gelişinden sonra yeni oluşan o tutucu burjuvazinin Ankara'ya gelmesiyle birlikte ben politik parayı görmeye başladım Ankara'da.
Çünkü Ankara'da öyle bir üretim yok, öyle bir kapital yok. Engürü Kahvesi'nin 3-5 bina öterisinde Ataç'ın evinin bir tabelası vardı. O bina yıkıldı, başka bir şey yapıldı ve artık o yok yani. Dolayısıyla bir anlamda bu kentle birlikte, kentteki bozulmayla birlikte bu bellek de sıfırlanıyor aslında. Flamingo Pastanesi'nin kapanması, şimdi en son Akman'da kapandı. Ne bileyim Kocatepe Kuru Kahvecisi'nin yerine Simit Sarayı'nın açılmış olması. Türkiye kentleri böyle. Yani hangi birimiz gidip çocukluğumuzun evini görebiliyoruz? En başından beri Yenişehir'i ilk yıkanlar, Yenişehir'i kuranlar aslında. Konur Sokağı'nın çehresi değişmeye başladıktan sonra Engürü içine kapandı ve daha sonra da komple kapandı. Bugün Engürü yeniden açılsa vallahi gerçekten böyle bir saçmalık oldu mu diye bir kere uğrar, bir daha da gideceğimi zannetmiyorum. Bazen tarihte sanırım bir şeyler böyle bir takım grupları belli merkezlere, belli odaklara çekiyor. O zamanla ilgili, belki yaşla ilgili, o dönemki ülke ile ilgili. Gençliğin o yakıcı mevsimi gibiymiş meğerse. Fazla uzamış bir gençlik gibiydi. Kahvelerin bekleme halinin dururken demlenme tarafı var. Benim için hayatımda uzunca bir bekleme döneminin mekanı olması açısından da bir önemi olduğunu söyleyebilirim. Ne beklediğin önemli değil. Tesadüfleri de bekliyorsun. Yaşam arayışı yani. Yaşamına yön verme arayışı. Daha hayatını oturtamamış insanlar olduğunu düşünüyorum. Yani çoğunluğumuzun, oraya gelenlerin. Bir takım köklerini önceden alan ama sonrasında çok şekillendiren bir 90'lar var. Hani yaş itibariyle de öyle. Türkiye için de öyle gibi geliyor bana. 90'lar bir sürü açıdan işte o bekleme halinin çok belirgin olduğu, kimsenin aslında tam olarak neyi beklediğini de tam bilmediği ama güvenlikli alanlar yaratarak beklemesini güvenli kılmaya çalıştığı bir dönemdi. 90 sonları dünya başka bir yere gitti. AKP'nin kuruluşuyla birlikte başka bir iklim oluşmaya başladı ülkede. Atomizasyon süreci başladı. O kolektif kimliklerimiz parçalanmaya başladı. Ya o dar alanda Türkiye'nin yeniden kurulma yıllarına biz hem tanıklık ettik hem de bir parça ona katıldık. Bir dönemi orada biriktirdik. Devrede olan şeylerin gerçekten bitmesi gerekiyor. Demek ki o da devrini tamamladı. O kuşak geçti. Bence o kuşakla ilgili bir şey. Yani bir ilişki biçimi kapandı. Bir kültür alışverişi kapandı. Bir dönem, devir kapandı aslında. Ne zaman ki yani bu kurumlar kapandı, tasfiye edildi, sokakta kaldık. Konur'a gidiyorum hala. İmge'den almaya çalışıyorum kitaplarımı. Şehir merkezi benim için hala önemli. Şöyle bir tercihim yok yani. Gitmem oralara. Aslında oralarda çok kötüleşti canım. Kalabalık, hayat devam ediyor. Belli bir saatten sonra da iş portacıları geliyor. Ondan da hiç şikayetçi değilimdir ben. Akşam pazarında da bu eğlenceye, yemek yemeye, işte daha böyle el işleriyle hani bir şeyler satan insanları görmeye, onlarla konuşmaya, tanışmaya zorluyor. Dolayısıyla çok karışık, çok kozmopolit, çok çeşitli bir yer gibi geliyor bana. Hani şehir hayatının, metropoliten ortamın özgürleştiriciliğinin bir derece işlediği bir yer bence orası. Sanıyorum bir zaman sonra da onları konuşuyor olacağız. Kaybolan mekanlara sahip çıkmamız aslında kendi geçmişimize, kendi kişisel tarihlerimize hani sahip çıkma çabasıyla ilgili bir şey. Burası da çok güzeldir demek ve oraya gitmek lazım. Burası da çok güzeldi, böyle de bir yer vardı dememek için. Biz o sokaktan geçelim. Oralardan rastlaşıp çay içelim. Güzel olur yani. Kuşlar da geçiyor, biten bir sevda gibi
Uyanıyor Ankara günün ilk saatleri. Sokaklar dolar şimdi bakmadan ya Ankara. Başlanıyor her günkü yaşama kavgasına. İşe koşar kimimiz, kimimiz iş bulmaya. Sanki sonu görünmez bir yol gibi bu dünya. Düşe kalka bu yolda, sevdası kavgasıyla birer özlem bir bunlar, yalanı dolanıyla. Bilinmez ne getirir bize gelecek günler. Her gün yeni bir umut, her gün yeni bir dünya. Akıp gidiyor yaşam sel gibi sokaklarda. Sürüklüyor her şeyi yorgun umutları da. Akıp gitse de yaşam gelmiyor bırakmaya. Karşı durmaktır yaşam, tükenmemektir asla. Karşı durmaktır yaşam, onurla ve sabırla. Yüreğinde duymaktır sevdanı umudunla.